Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Çok özür diliyorum hepinizden. Dediğim gibi dişinizden tırnağınıza nefes ne yapıyor? Toplantılarının ikincisi gibi oluyor ama aslında ilki. Dişinizden başlıyoruz. Nefes size ne sağlayacak? Alper, merhabalar. Umarım Tülin Hanım'a bu kez istek gönderdiğimde kabul edebilir diye arzu ediyorum. Merhabalar. Gülşah Hanım, merhabalar. Tülin Hanım'ı bekliyorum. Kendisi estetik diş hekimi. Flüt işe yarar mı? Şimdi şöyle derin nefes alıp üflerken çalarsanız, evet üflemeli çalgılar çalan arkadaşların nefesleri biraz daha kuvvetli olur. Evet batacak. Sancı çekmeden doğum yapan kadın gördünüz. Revasiye teyzeciğim ellerinizden öpüyorum. Çok özlüyorum. Bir gün de dişimizden tırnağı kısmını Hüray Hanım'la yapalım. İsviçre'ye selamlar Hatice Hanım. Yapın ve yaptırın. Tülin Hanım siz istek gönderir misiniz lütfen? Estetik diş hekimi. İnşallah Tülin Hanım evet istek gönderdi. Canlı yayına geçiyoruz inşallah. Gerçi inşallah deyince de çok din reklamı yaptığımı düşünenler oluyor. Kusura bakmasınlar artık. Tülin Hanım bekliyorum sizi. Tülin Hanım. 4G'yi şimdi Tülin Hanım bağlansın. Yorumları anlatacağım, temizliği. Hepsini anlatacağım. Leyla Hanım 15. gündeyseniz bizim şu an karşılaşmamız rastlantı değil. Çok mu görüntü donuyor? 4G'ye evet. Tülin Hanım şu an daha iyidir umuyorum. Tülin Hanım tekrar istek gönderir misiniz? Ben gönderdim. Yayın kesiliyor. Seda Hanım haklısınız. Efendim Çelik 15. günde korkacağınız hiçbir şey yok. Üzgün. Haşa Allah'ım benim reklamıma ihtiyacım var. Ben sadece Yaradan'ın mucizesini anlatıyorum. Soruları kapanınca en sonda açacağım. En sonda açacağım. Düzelecek inşallah Gülizar Hanım. Evet hiçbir hastalık yoksa da yapın. Çünkü sevgili Fuat lise arkadaşım bunu çalışıyordu. Çünkü bağıra bağıra onların kafasına vura vura yaptırtıyordum. Ameliyat olmadan önce PCR testinde pozitif çıktı ve hiç neredeyse bulgu olmadan Fuat atlattı karantina sürecini bitirerek. Tülin Hanım katılırsa bekliyoruz. İnşallah dişinizden tırnağınıza ne kadar zor internetimiz olmayınca
size aktarmaya çalışacağız. Bekleniyorsunuz. Yazıyor. Evet, yakaladım sizi. Lütfen gelen hattı Tülin Hanım kabul edin. Tülin Hanım, sizi bekliyorum. Güncellemeniz acaba oldu mu? Böyle bir güncelleme probleminde sıkıntı yaşıyoruz. Lütfen tekrar size gönderdim. Tekrar bekliyorum bağlanmanızı. Ben o zaman çok teşekkür ederim. Göz tansiyonuna bir zararı olamaz. Bakın Şerife Hanım, kaçırılan nokta şu. Tatlı tatlı zorlamadan sakince. Sevil Hanımcığım merhabalar. Merve Hanım, bütün sorularınızı cevaplayacağım ama Tülin Hanım'ın bağlanması çok uzun sürdü. Benden de size sevgiler. Tülin Hanım, tekrar canlı yayına geçme isteği yapıyorum sizinle. Aktaracağımız dişimize hani aklına gelmez, nefes dişine mi yarar? Hani gözünüzdeki basıncı sormanızı anlıyorum. Dişinize ve gözünüze, beyninize, kulağınıza ne işe yarıyor? Evet, tekrar istek gönderdim Tülin Hanım size. Astım problemlerinizle ilgili, beden aklıyla ilgili. Zaten aslında şimdi anlatacaklarımı internet, eczane, medikalden alabiliyorsunuz. Tersten 3. top pazartesi gecesi. Nefes testi bir anlamda aynısı ama Tülin Hanım neden bağlanamıyorsunuz? Ben anlayamadım. Size tekrardan istek gönderiyorum. Allah Allah. Canlı Figen Hanım göstereceğim. Hepinize iyi akşamlar. Eskişehir'e de selamlar. Eskişehir'den bir doktor arkadaşın yüzünde uyuşma vardı Covid sonrası. 2 gün bu aletle çalıştı. Şaka gibi. Ve Allah razı olsun hocam. Uyuşma geçti yüzümde dedi. Ne kadar ilginç değil mi? Tülin Hanım. Neyse ben o zaman kabaca Tülin Hanım sorununu sanırım güncelleme olduğunu düşünüyorum. Buzlu cam görüntüleri hepsine iyi gelecek. Tülin Hanım güncelleme yapıyor sanıyorum gördüğüm kadarıyla. Bağlandığında dişe geçeceğiz ama ben bu süreçte basıncınızı zorlamadıktan sonra Antalya'ya sevgiler. İşte havada tutabilmeye başlayacaksınız. Ben hastalarıma ilk poliklinikte bunu anlatırken Tülin Hanım tekrardan size canlı yayına geçme isteği gönderdim. Bunu canlı canlı göstermeye başlayayım. Evet lütfen. Değil mi? Arzu Hanımcığım teşekkür ediyorum size. Çok mersi. Kesinlikle her aşamada bu aleti hastalanmayı beklemeden hastalığınızın her aşamasında tabii ki korku, kaygı ya da iyi gelecek. İyi gelmediği hiçbir şey yok. Şimdi ben poliklinikte bunu gösterirken başım dönerdi 3-4 tane yapmaktan. Ama artık o kadar çok yapıyorum ki baş dönmesini bırakın
Evet, inşallah olacak. Niyet ettim, niyet eyledim. Hadi Tülin Hanımcığım. Bunu burnumdan sanki nefesi fınkırır gibi. Tabii ki kistik fibrosisten de onlar için yaptığım ayrı canlı yayın var ama yine de hepsinden bahsedeceğim. Bugün şarkıdan da sabah ay şükürler olsun efendim. Tülin Hanım, kameranızda bir kayma var Tülin Hanım. Ters ekranınız. Düzeltebilir misiniz? Tabii ki. Kameranız, Nasıl oldu? kameranız ters Tülin Hanım. Çok şükür. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Nasıl? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Zor oldu ama güzel oldu. Ben de çok Evet. iyiyim. Kusura Teşekkür bakmayın. ederim. Kendinizi tanıtır mısınız Tülin Hanım bize? Ben Tülin Aslan. Bilgilerinizi. Evet, diş hekimiyim. Ege Üniversitesi'nden 92 senesinde mezun oldum. Daha sonra yurt dışında uzun yıllar çalıştım. Şimdi Bursa'da kendi polikliniğinde çalışıyorum. Diş hekimi olarak. Çok da şık bir diş polikliniği var. En kısa sürede Evet. ilk uygun vakitte ziyaret edip şu çok güzel yaptığın, yayınladığın işlerinden biri olmayı planlıyorum. Bekliyorum. Çok güzel. Tüm takip eden sevgili takipçilerim. Şimdi ben böyle konuşabilirim. Çok böyle saygıdeğer, kısıntı, doktor hanım olabilirim. Ama ben bunu reddediyorum. Terledim Tülin Hanım bağlanana kadar. Bakın benim profilimde de Akdeniz Üniversitesi'ndeki önlüğüm bu. Soyadım değiştiği için orasını kazıdım. Sadece rüya yazmasının sebebi bu. Tülin'cim kusura bakma artık Tülin hanımefendi değil. Tülin sadece Tamam, benim Tülin'im. Sedacığım haberin olsun Elvan Hanım. Tülin'le siz sohbet ederken size ne varsa döktüreceğiz arkadaşlar. Benim tarzım da bu. Ben sadece rüya olmayı seçtiğim için sosyal medyada varım. Beni, doktorluğumu sorgulayanlar umarım ameliyat için beni tercih etmek zorunda kalmazlar. Çünkü Orta Doğu ve Balkanların en eli hafif cerrahlarından biriyim. Bu bir. Hastam için herkesten çok kaygılanırım. Somali'deki ölü ciğeri canlandırma sebebim de bu. Tülin'cim birazcık seni bekleteceğim. Çok doluyum bugün. Ve hiçbir diksiyon kursu, hiçbir kurum ve işletmeyle bağlantı yapmayacağım. Bu iki. Size ilaçları vermek için kibarcılık oynamayacağım. Bu üç. Ama beni sevmeyen, beni çok ciddi bilimsel doktor olarak bulmayanlar, biraz sonra size göstereceğim bilimsel donelerin üzerine zeytinyağı döküp yalayıp yutsunlar. Şimdi ben bu önlüğü çıkarıyorum. Rüya, sadece rüya olarak sohbet etmek istiyorum sizlerle. Evet. Anlaşıldı. Hoş geldin Rüyacığım. Tülin'cim dediğim gibi birazcık seni yoğuracağım ve bekleteceğim. Soruları da şu an kapatmıyorum. Bir sakatlık olmasın diye. Çünkü biliyorsun ki Tülin hani ben böyle Allah benim yanımda kalbimde diyorum ya, o yüzden böyle Allah kolyemi de taktım. Ben bunu deyince din reklamı yapmıyorum. Haşa Allah'ım, benim din reklamı yapmama hiç ihtiyacı yok. Ben hafız torunu bir Müslüman olduğum için bunu söylüyorum. Ama siz benim Allah terimini kullandığım, tabirini kullandığım yerlerde Yüce İsa, çünkü ben bu gece bol bol duyacaksınız. Kutsal karmik bağlar, sistem, enerji ne derseniz deyin. Ben onlara karışmıyorum. Hiçbir şekilde benim din reklamı yapacak en son kişi olduğumu zaten az çok takip edenler biliyor. Dediğim gibi bugün Tülin'i çok sevdiğim için, Tülin'im olduğu için süslendim.
Mor Çatı Vakfı'nın gönderdiği, hayır kurumları için nefes anlatmaya devam edeceğim. Mor Çatı Vakfı'nın gönderdiği mor kolyemi taktım. Mor saatimi taktım. Evet, ben biraz süslüyüm. Seviyorum süslenmeyi. Çünkü mutlu ediyor beni. Çok seviyorum şarkı söylemeyi, dans etmeyi çok seviyorum. Ve şahane ciğerleri çıkarıp gerektiğinde masanın üzerine koyuyorum. Benim ciğerini sıyırıp açtığım hasta bir ay sonra patır patır 3. topu üfleyerek çıkarabiliyor. Parat da izliyordu. Yani ben boş konuşmuyorum, konuşmam da. Hal böyleyken sizlere ne dedim ben? Şu elimde görmüş olduğunuz alet, hani Türk filmlerinde diyorlar ya, başınızdan dişinize, dişinizden tırnağınıza iyi geliyor diyorum ya. Ha, bana inanmayanlara cevabımdır. Diş hekiminden dinleyin. Ondan sonra ne karar vereceğinizi siz kararlaştırırsınız. Hal böyle olunca biraz kafanı şişirdim Tülincim ama. Ay yok, estağfurullah. İşte Çok güzel böyle. konuştun. Her zamanki gibi. Ben biraz sonra mekanizmaları, şeyleri, nefes kısmını anlatacağım. Nefes de zaten pek çok videomda ciğerdeki 300 milyon baloncuğun şu şekilde, şu büzük balonlu, şu baloncukların 300 milyon tane akciğeri oluşturduğunu ve bütün olayın şu büzük baloncukların açılması olduğunu söylemiştim. Bu arada öksürük, gıcık, gıdıklanma olması, göğüs kafesinde ağrı olması zaten hep beklediğimiz bir şey. Çünkü yıllardır çalışmayan tembel o büzük baloncuklar çalışmaya başlıyor. Arkadaşlar sen yat 3 gün yattıktan sonra zaten her yanın kalkıp 2 hareket yaptın mı, bahar temizliği yaptın mı, ay buralarım tutulmuş diyorsun. Şu damarlarla kan her yanına gidiyor. Dişte neler yaptığını az sonra Tülincim anlatacak size. 16 nefeste, neden 16 nefes? Alveolun içi boşalıyor. Bütün olayında zaten şu normal soluk hacmimiz, 150'si şurada ölü boşluk. Bütün olay şu balonlarda diyorum. Azıcık kaldı Tülincim. 3000 mililitre yedek hava alma hacmi. 1100 yedek hava verme hacmi. Yani siz şu toplarla çalıştığınızda burundan fınkırıp, hani Tarkan'ın şarkısındaki diye içine çek beni gibi, süt gibi, sigarayı çeker gibi, bu şekilde. Bakın yorulmuşum. Çektiğinizde 3000 mililitre en alt kaburgaya kadar ciğerleriniz doluyor. Biraz tutup yavaşça verdiğinizde bunu 8 kez yapıp çevirip kocaman burnunuzdan doldurup çalışacağım, bu 3. topu kaldıracağım İbrahim. Kaldırdığınızda bir tek nefeste 350 yerine 4450 nefese ulaşıyorsunuz. İlaçlara girmiyorum. Onlara hiç girmeyeceğim. Yorumları dur bakayım kapatabilecek miyim? Evet, becerdim Tülincim. Çünkü dikkatim dağılıyor. Şimdi senin işin diş. Benim işim ciğer olduğu gibi. Bu 10 kat fazla. Şöyle göstereyim ben. Şuradan şimdi mikrotrombüs yapar diyorlar ya Tülincim. Mikrotrombüs, evet. Allah aşkına şurada bakın, şu baloncuğun içi, şunlar da damarların içi. Mikrotrombüs bu damarın içinde olacak. Nasıl olabilir arada bu kadar katman varken? Akıl tutulması mı yaşıyor bu insanlar? Şu kan hücresi damarın içine bu kadar mikrotrombüs mümkün değil.
10 kat fazla geçen bu oksijen dişimizde ne yapıyor? Ağız sağlığımıza ne yapıyor? Evet. Şimdi biliyoruz tabii, bildiğiniz bir şey bu. Canlılık için su ve oksijen gerekiyor. Hayat için. Su ve Aynen. oksijen. Bu ikisi de önemli şeyler. Suyu da zaten oksijen ve hidrojenden oluşuyor. Yani yine oksijen. Yine her şey oksijen, işte nefese çıkıyor. Bu da tabii nereden? Havadan alıyoruz. Burnumuz yoluyla akciğerlerimiz. İşte akciğerlerimiz, Evet. o yüzden Hı hı, akciğerlerimiz hı hı. diyorsunuz. Daha sonra buradan organlarımıza damar yoluyla iletiliyor. Şimdi bu damar Evet. yoluyla iletilen organlarımız işte baş, boyun, baştan boyundan çenelerimize doğru damarlar geliyor. Dişlerimize ve dişlere de oradan damar, yine küçük damarlarla köklerden girerek ulaşıyor. Şimdi ağız yapısı, ağız dokusu sadece dişler değil tabii ki. Dil var, yanak var, damak var. Hepsi bir bütün. Bunu ayrı görmememiz lazım. Hı Şimdi hı. ağzımıza gelen travmalarda, vücuttan bahsettiğim herhangi bir travma olduğu zaman vücutta biliyorsunuz orada damarlanma var. Damarlar aracılığıyla oksijen gelerek Hı hı. onlar da iyileşme oluyor. Doku bütünlüğü bozulduğu zaman. O Evet. yüzden bol oksijen demek, iyileşme demek. Şimdi Aynen. bu hal böyleyken yumuşak dokuda iyileşme, çünkü her yönden damarlanma olduğu için bir Hı yerden hı. kesilse diğer yerden iyileşiyor. Ama dişlerde tabii bu böyle değil. Dişlerde şimdi şöyle göstereyim. Dişlerdeki maalesef damarlanmamız çok zayıf. Yani şimdi buradaki dokulara çok fazla damar geliyor ama dişlere Hı sadece hı. kök ucunda küçücük bir noktadan giriyor Evet, evet, evet. damar. Ah, nasıl da ağrı yapıyor o. Evet, içeride de burada da dallanıyor bu şekilde. Hal böyleyken tabii o zaman ne oluyor? Burada çok dar bir alandan girdiği için daha fazla oksijene gereksinim duyuyor. Daha fazla oksijenlendikçe daha tabii ki sağlıklı oluyor. Ağız içi de, ağız dokuları da böyle. Hı O hı. yüzden burası işte travma gördükçe, burası daraldıkça, yani Evet. yaşlandıkça Damar yapıyı. kapanıyor tabii. Kapanıyor. Her yer Evet. küçüldüğü gibi damarlar da daralıyor. O zaman Hı tabii ki hı. o zaman daha fazla oksijene gereksinim duyuyoruz. Yaşlı bireylerde biliyorsunuz daha fazla, bütün vücutta da öyle. İyileşme için bu şekilde, hani dişteki oksijen bağlantısı bu. Damarlar aracılığıyla oluyor. Hı hı. Peki şimdi mesela bana çok gelen sorulardan birisi işte nefesi burnumuzdan mı alacağız, ağzımızdan mı alacağız diyorlar. Evet. Her organın nasıl ağzımızı konuşmak, şarkı söylemek ve bir şeyleri yemek için kullanıyorsak burnumuzu da KBB uzmanı arkadaşımla da burun fonksiyonunu daha ayrıntılı işleyeceğim. Dediğim gibi dişimizden başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Sıra sıra Evet. gideceğiz. Şimdi hal böyleyken burunda bir problem yaşayanlar tabii ki ağızdan alacaklar. Ağızdan Evet. nefes aldıklarında bize ne gibi yani sen en çok bu sorunun e, muhatabısın. Yani ola ki burnunda sorun olan ağızdan alıyor. Neden biz işte burundan diyoruz? Onu sen bir üstünden geçer misin? Evet. Şimdi şöyle tabii, ağız içindeki ağızda çok büyük bir mikrobiyata var, yani çok fazla, büyük bir flora var. Çok bakteri var. Bir de şimdi ağız sağlığı iyi olmayan, özellikle periodontal sorunu, yani diş eti problemli insanlarda rastlanan bakterilerin aynı zamanda akciğer rahatsızlıklarında olan bakterilerle aynı olduğu tespit edilmiş, bilimsel bir araştırma. Bu haldeyken ağızda bu bakterilerin çok olması, ağzınıza direkt aldığınız zaman direkt içeriye gönderiyoruz. Bir de ağız sağlığı iyi değilse o zaman çok büyük risk oluyor. O yüzden ağız sağlığı, ağız hijyeni sağlanması gerekiyor. Yani ağız aslında bakterilerin giriş yeri. O Yani yüzden dişteki o plaklarımızı falan da o zaman yani yani evet, şimdi böyle bir hani laflar oluyor. İşte iyi fırçalanması gerekiyor. Yani mesela normal bir sağlıklı bir birey doktora da gitti, diş hekimine de gitti. Herhangi bir sorunu yok ama ağız bakım iyi değilse, eğer ağızda dişlerin üzerinde plak varsa ve mesela birçok insanda da şunu duyuyorum ben, hastalardan da, diş etlerim kanıyor, o yüzden fırçalamıyorum. Bu çok yanlış, çünkü orada oradaki kanama oradaki bakteri olduğunu gösteriyor zaten.
Kanamadıkça o artıyor, kanamadıkça artıyor. Böyle bir kısır döngüye giriyor. Ondan sonra da oradan plak, oradan diş taşı, periodontal sorun hepsi bir arada. O Ve diğer yüzden özellikle sistemleri de etkiliyor, değil mi? Senin çok tabii güzel bir şimdi postun vardı. Tüm evet, vücutta. mikroban bağlantıları var. Onun tabii ayrı uzun bir konu. Oral akupunktur var. Hı Oral hı. akupunkturun çok büyük etkileri var. Dişlerimiz, her bir dişimiz bir organımıza bağlı. Zaten onun postlarını da yapmıştım. Onda olmazsa başka bir zaman uzun bir şekilde konuşuruz. İkinci bir Yani konu olarak olabilir. Oral akupunktur. akupunktur, ağız akupunkturunu seninle Oral işleyelim. olabilir. Başka bir Olabilir. biçimde. Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Yani ağız içinde ağız bakımı, ağız içindeki bakteri akümülasyonu çok önemli. Bir de şimdi şu an hani Covid'den dolayı çok ciddi bir akciğer problemi yaşanıyor. Zaten akciğerleri tutan bir şey. Ağız sağlığı da iyi olmazsa yani bu da üzerine biniyor. İşte Covid, viral artı bakteriyel, pnömoni hastaların insanların durumu bu oluyor. O yüzden Yani o ağız zaman sağlığı şunu da diyebiliriz. Koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişiler lütfen her yemek sonrası diş fırçalamalı ağız hijyenlerini de aynen. sağlasınlar Diş desek fırçalama, çok ip yerinde olur. kullanımı, ip kullanımı gerekiyorsa gargara, yani herhangi bir Gargara. enfeksiyon varsa bunları Çünkü bir kullanmaları kötü gerekiyor. yük oluşturur, değil mi? Evet, evet. Yani aslında ağızdan başlıyor sağlık. Ağzın sağlığı da vücudun göstergesi oluyor. Yani sadece dişler değil, dişin etrafındaki dokular da, zaten oral akupunkturda da o noktaları kullanıyoruz. E, O noktaların İğnelerle. evet, her birinin yani bir sinyal oluyor ve bir dokuyu, bir organı temsil ediyor Hı. her dişimiz. Ya o O yüzden şey çok önemli. ben şeyden bilirim. Şurada benim bir kanal tedavili böyle delirten bir dişim vardı. Ondan sonra böyle bir ağrısı tuttuğunda sırtında bir nokta böyle bir hani vücudunun başka çok ne alaka diyeceğin Evet, noktasında incecik bir sızı olur ya. İşte aslında evet. görünmeyen sinir ağlarıyla örülü olduğumuz için yani hani ben Yaradan'ın mucizesine inanamıyorum deyince inanamıyorlar ama harbiden benim ameliyat videomu izleyin. Beni o beğenmeyen doktorlar da pardon müzisyenler, çok büyük profesörler de izlesinler. Ben 1,5 yıl Somali'de çalışırken Tülincim Etiyopya'dan Kenya'ya oralarda benim yaptığım operasyonları yapabilen, hatta çok akademik kariyerli çocuk cerrahları torakotomi yani ciğeri açmayı bilmedikleri için hiçbir yükümlülüğüm, görevim olmadığı halde o çocukların hayatlarını kurtarmak için en küçüğü 11 aydan 9 yaşa kadar, hatta 15-16'ları da yaptım da hani en daha böyle küçük çok fazla çocukların ciğerlerini açtım. Yabancı cisim kaçmıştı, onları çıkardım. Sol ana bronştan çıkardım. Çocuk cerrahı arkadaşa öğrettim. Hayatlarında 2 çocuk cerrahı ilk kez torakotomi gördüler. Çok mutlu oldular. Videosunu bulursam 13 aylık olanın eğer ben ameliyat etmezsem ölecekti. Allah rızası için yaptım. Bana bir Allah'ın kulu neden yapmıyorsun diyemezdi. Çünkü Somali'de çocuk cerrahı vardı. Ve benim yükümlülüğüm yoktu. Ve ben bana bu zamana kadar e, yanlış yapanların hepsini yaptığım gibi orada da mobbinge uğradıklarım oldu. Onların da hepsini Yaradan'a teslim ettim. Allah'ım beni üzdüler dedim. Onları üzdü. O yüzden beni üzmeye korkun diyorum. Ee, O videomla o baloncukların şişmesinin ne Bekliyorum. kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Tabii beni üzdüler, ne oldu? Hani hep derim ya Tülincim. Aslında biz bu toplantıyı dün akşam saat 10 gibi birden aklımıza geldi. Yapalım, Evet. bilgilendirelim diye biliyorsun. Sabah haber verdik takip eden arkadaşlara. Ee, Geç vakitlerde böyle bir benim diksiyonumu beğenmediklerini, avam bulduklarını, ne biçim doktormuşum diye yorumlarını duydum insanların. Çok üzüldüm.
Sonra dedim ki Allah'ım bunda da bir hayır vardır. Ve ben dişimden tırnağa toplantılarını yapmaya karar verdim. Yarın akşam da Şule hocamla fibromiyajide nefes ne işe yarıyor anlatacağız Tülin'cim. Lütfen izleyin. Ve anestezi doktoru arkadaşlarımla bağlantı kurdum. Yoğun bakımdaki hastalarda nasıl çalıştırdıklarını anlatacaklar kendi hastanemden doktor arkadaşlarım. Hatta Mülkiye teyzemin kurtulmasına vesile olan doktor arkadaşlarım. Yoğun bakımda Ali amcamın inşallah İzmir'e giderken uğrayıp canlı canlı göreceğim Ali amcayı. Yoğun bakımda böyle miskin miskin yatarken kalk 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 çalış bakayım. Yatarsan ölürsün anlamıyor musun? Çabuk bu topları üfle diye silah zoruyla kaldırdım, çalıştırdığım Ali amcanın da doktoru, anestezi, KBB, kardiyoloji toplantısı yapmıştık. Çocuk doktoru, üroloji, psikiyatri, her branşta ne kadar önemli olduğunu, hatta endokrin doktoru arkadaşımla da diyabette ve tüm diğer hastalıklarda ne kadar iyi geleceğini, hastanemizin artık böyle hastalarına yetişemeyen çok yoğun endokrin doktoru ama sağ olsun beni çok sever. Kırmayacağını düşünüyorum. Buradan duyurayım sizlere. Biz Atatürk Devlet Hastanesi olarak televizyonda benim videolarımı yayınlayıp döndürmeye başladık. Geçenler görsün, yapmaya başlasın diye. Sağ olsun yöneticilerim. Hani beni aşı karşıtı zannediyorlar ya, maske karşıtı zannediyorlar ya, ben maskemi takıyorum. Hatta 2 tane takıp içine koku verecek çiçekler koyuyorum Tülin'cim. Mis gibi oluyor. O zaman maske takasın geliyor. Benim Bir de kesiyorum ama şimdi ben çok fazla geri dönüş görüyorum hani bunu kullananlardan. evet, evet. Benim kendi hastalarımdan da. Bugün de hatta bir arkadaşım yazdı. Görmüşsündür. Şimdi sigarayı uğraşmış işte akupunktur yaptırmış, başka şeyler yaptırmış. Yani denemiş, gerçekten bırakmak istemiş, bırakamamış ama bundan sonra diyor ki yani inanılmaz derecede yani bunun etkisi müthiş. Yani bu yani O zaman gördüğümüz benim görebildiğim kaç tane müjdeyi verelim mi? Dolarıyla çıkacaklar diyebilir miyiz? kesildi galiba. Duyuyor musun? Sesim geliyor mu? Ben görüyorum seni. Sesim geliyor mu? Kopuklu. Ses yine gelenler bundan sonra triflowlarıyla çıkacak diyebilir miyiz? Triflowlarıyla çıkacaklar Evet. hastalarınız. Çünkü ağız sağlıkları daha iyi olsun. Çünkü yaptığınız işlemin iyi olmasını istiyorsunuz ve kazanmaları iyi olsun diye hastalarınıza triflo hediye edeceksiniz. Evet. Gerçekten ben birçok hastama daha önceden tavsiye etmeye başladım. Güzel geri dönüşler aldım. Yani inanılmaz. Yani kalmayanlar kat çıkmaya başladılar. Yürüyemeyenler yürüyorlar. Yani müthiş. O zaman bütün Çok basit yaptığınız yani. cerrahi diş eti kesimlerinde sıkıntılı işlemlerde de oksijenlenmeyi arttıracağı için triflo ile çalıştırmak. Oksijen. Evet. Aynen. İşte bu sebeple ben bu ölü ciğerli hastamı Musab diye eski takip edenler bilirler. Deli gibi Somali'deki hastanede yatıp kalktığım için, orada lojmanda kaldığım için spor biliyorsunuz yapıyorum sürekli. İlaç olduğu için spor. Dolaşırken hök cit hök bufin. Hök cit çek demek. Hök kuvvetli demek. Bufin üfle demek. Diye anam bir baktım adamın ciğeri açılmış.
Şimdi beni beğenmeyenler istedikleri kadar beğenmesinler. Ben o ciğeri oluşturmuşum. Allah bana böyle bir şansı nasip etmiş. Bir sürü insana buradan ulaşıyorum. Şifa dağıtıyorum. Çok umurumda mı? Zerre umurumda değil. Ama ne oldu? İyi bir şey yaptılar. Bütün doktor arkadaşlara anlattıracağım nefesin hangi sistemde neler yaptığını. Ha, aromaterapi hocamla arkada açtım. Bergamot koydum, limon koydum, yağ, aromatik yağlar. Bakın Hülya hocamın hediye ettiği difüzör. Bir bağlantım var mı? Zerre bağlantım yok. Yalan olmasın, geçen çay içmeye uğradığında kongre dönüşü 3 küçük bebeğini hediye etti. Şu fokus, sunumdan evvel fokuslanayım diye benim fokuslanamadığımı da söylemişler. Ne biçim anlatıyormuşum ben bilemedim. Çok çirkin anlatıyormuşum. Çok avam anlatıyormuşum. Onlar beğenmesinler. Paşa gönülleri bilir. Onların yanaklarından, gözlerinden öpüyorum beni beğenmeyenlerin. Ama ne yaptılar? Arttehül'le falan reklamını yapıyormuşum. 130 lira. Eczanede bana 110 lira verdi mandalina eczanesi. Fişini mi yayınlamam lazım? Ben Hülya hocamdan istesem bunu fabrikadan kendime hesap açtırsam hediye göndermez miydi? Gönderirdi ama görür de bana hediye gönderir diye ben Hülya hocamdan bir tek ürününü istemiyorum. Kullandığım D-Mix'ini, botoks formülünü istemiyorum. Uğradığında şu küçük bebeklerini hediye etti. Hiçbir ticari bağım yok. Ben onlara nefes anlattım. Gittiler ucime bağış yaptılar. Daha ne yapsın kadın? Halbuki ben bağış karşılığı anlaşmamıştım. Ben bedava anlatacağım demiştim. Kadın o kadar iyi gönüllü ki ay hocam çok emek verdiniz dedi. Lütfen dedi biz para ödemek istiyoruz. O zaman para vermek istiyorsanız dedim ucime bağışlayın. Ben yalan mı söylüyorum insanlara dedim. Ama bunu o dar kafaları almıyor. Çünkü toplarla çalışırsa ameliyattan kurtulur. İlaç yazmaktan hastam kurtulur mentalitesi onların kafalarının alacağı bir şey değil. O zaman ağız içinde benim sormak istediğim bir şey daha var. Beni takip eden insanlar kılı kırk yaran hani ben böyle Allah'a emanet edelim. İnşallah olsun, maşallah olsun. İnşallah maşallah dediler mi? Deliriyorum. Allah istemezse tek nefes alamıyoruz çünkü. Bu da din reklamı değil. Bunu Şükriye ablam salı günü fotoğraf koyacağım Şükriye ablamla. Çok iyi bilir. İnşallahmış mı Şükriye ablam diyorum. Yok yok diyor. Kızı Covid olup atlatınca yok yok diyor. İnşallah maşallah yokmuş. Biz yapacakmışız. O zaman neymiş? Bizim akciğerlerimiz şu yaşam çiçeği olan mucizeyi içinde barındırıyormuş. Şu tenis sahası kadarmış ve bu ve şu basınç farkından dolayı ve şu milyonlarca mekanizmadan dolayı secdede hava almamız şunların sıkışan baloncukların ve kanlanmaların artması için çok muazzammış. Neymiş? Secde demem çok çirkinmiş. Hiç güzel bir anlatım değilmiş. Paşa gönlünüz bilir. Secde, secde, secde. Secdede derin nefes alıp öksüreceksiniz. Pron pozisyonu desem hanginiz anlayacaksınız? Ben diyebilirim. Alveollerinizin juxtapulmoner reseptörlerinden aferent nöronlarla alınan sinir iletileri eferent nöronlarla alveolünüze döndüğünde tip 1 pnömonisit ve tip 2 pnömonisitten salınacak nörokinin A, substans P ve ariştemik asit metabolitleri olan lökotrienler ve tüm prostaglandinlerin sentezinde değişiklik yaparak bütün T4, T8 ve beta bağışıklık hücrelerinizde değişiklik yaratarak pıhtılaşma mekanizmalarınızda intrinsek ve ekstrinsek kaskatları değiştirir dediğimde
bir şey anlamayacaksınız. O zaman ne diyorum? 300 milyon baloncuk patladı işte. Bu patlarsa da ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ciğer böyle yumruk kadar sönüyor geliyor. Hocam ölüyorum diye ben ne yapıyorum? Şu hortumu takıyorum. Elimden öpmek isterseniz ciğerinizin, nefesinizin kıymetini bilmezsiniz. Ve ben her gelen hastama ne diyorum? Nefesine teşekkürü doğru bilmiyormuşsun, onun için gelmişsin diyorum. Biz şükrederiz diyor. Hep ben şükrederim diyor. Öyle değil diyorum. Nefese doğru teşekkür etmen lazım diyorum. Deyip giderken öğrendim mi nefese teşekkür ediyorum. Sonra benim için sağ olsun gitarist olan hastalarım şarkı bile gönderiyorlar gitar çalarak. Eski postlara bakarsınız. Bir gece sigara içme molasında dizi seyrederken pıt diye ciğeri sönünce bu hortumu takmam gerekiyor hastaya. Ben öyle işkembeyi kübradan sallamıyorum. Öyle kibarlık, sosyetiklik yapıp da öyle büyük doktor, akademik şahsiyet olamıyorum. Ay Tülin kafanı şişirdim ama canım. Estağfurullah. Şimdi çok büyük, yetkili, büyük dünya çapında profesörlerden birisi. Akademik yayınlarım olmadığı için Trifilo'yu paylaşmayı istemedi. Ben akademik yayın paylaşamıyorum. Ama yakında, çok yakında inşallah şu koronayı atlatayım, hepsini paylaşacağım. Nasıl mı paylaşacağım Tülin? Ben öyle Mülkiye teyze diyormuşum. Ondan sonra Ömer amca diyormuşum. Hastalarımdan böyle bahsetmem hiç yakışık almıyormuş. Mülkiye teyze, Mülkiye teyze, Ömer amca, canım teyzem deyip sarılacağım. Amca diyeceğim, teyze diyeceğim. Bakın bunlar nasıl biliyor musunuz? Bakın bunlar iyileştirdiğim hastaların telefonları. Burcu'nun kayınpederi. Ondan sonra Vildan Hanım'ın babası. Hikmet Bey'in abisi. Instagram'dan tanıştığım Evre 4 akciğer kanserli Esen'in annesi, babası. Aysu hemşirenin kız kardeşi. Gülümser'in ablası. Ondan sonra Nilüfer'in gelini. Ablasının oğlu. Nilüfer'in eniştesi. Daha istiyor musunuz? Bunlar iyileşen hastaların yayınları. İsterseniz inanın. Bakın kağıtlar bitti. Yeni kağıt bastım ama toplayacak vaktim olmuyor. Çünkü her gün birilerini anlatıyorum. Taciz ediyorum. Çalışın diyorum. Bunların hepsi iyileşen işte bilmem nenin görümcesi. En son bugün Nazire'min abisi olmuş. O da atlatacak. Dediklerimi yapıp da atlatmayan 2 kişi var. Bir tanesi çok güçlü, zengin bir adamdı. Bir tanesi güvenmedi. Önce Allah'a sonra bana güvenin diyorum. Güvenmedi. Dinlemedi. Telefonla canlı görüşmedi. Ben atlatırım ya dedi. Ben bir şey yapmıyorum aslında ama Yaradan'a güvenmediğinizde ne oluyor Tülin'cim? Onu anlatacağım şimdi. Güvenmediklerinde ne oluyor biliyor musun Tülin? Şu en kalın hava yolu, serçe parmağımız kadar entübasyon tüpü, nefes borumuz. Buradan incelen boruların hepsi daha ince. Ve o balonların içini terörist dolduruyor. Sen buradan askerleri sokmaya çalışıyorsun. Stres yaptığında, bilinç dışı olarak moralini bozduğunda bu kapı daralıyor. Burada teröristler çoğalmaya başlıyor. Sadece bu daralmıyor. Buralar da daralıyor. Buralar da daralıyor. Düşman of terörist sarıyor her yeri. Hani şu şey var ya 50.000 tane büzük ünite var ya, şu büzük ünite. Bu büzük ünite 50.000 tane var. Bunların her yerinin terörist olmaya başlıyor. Buralar daraldı, buralar daraldı, buralar daraldı. Ne oluyor? Kana geçen kimya bozuluyor. Kimya bozulunca ne oluyor? Hasta daha çok nefes darlığına giriyor. Ölen insanlar bu yüzden öldüler. Ben ağlıyorum bu insanlar öldüğünde. Üzülüyorum. Neden anlatıyorum? Bak ben bugün tonlarca yapacak işim var. Bu korona bitene kadar
andolsun ki her nefesim yettiği miktarda canlı yayın yapacağım. Sorularınıza tek tek dönmem mümkün değil. Yüzü geçiyordu yorumlar, DM'leri, bilmem neleri, altlarına hiç bakamıyorum. Mümkün olan koronalı kişilere video fotoğrafları atıyorum ama bana soru soruyorlar. Videoları seyretmeden ve bunların hepsi var. Bütün videolarımda var biliyorsun. Sorgusuz sualsiz, tatlı tatlı deneyin arkadaşlar, deneyin. Çocuklar da yapabiliyor. Hamileler yapabilir. Olayın şifresi şu. Abi dene ya, dene. Al tut, yavaşçık bırak. Çevir. Al. Üfle. Televizyon seyrederken yap. Çok insanın topuğuna bastım. Çünkü astım hastaları ilaçlarını bırakıyorlar. Çünkü ozon terapi aslında bu demek. Ozon terapi. C vitamini damardan. Evet. Onu da bahsedeyim. Tabii ki bu mitokondri sağlığı çok önemli. Mitokondri dediğimiz bu, pardon, telefonu döndürdüm. Hiddetleniyorum. Bağırmanıza gerek yok diyorlar. Duyuyoruz diyorlar ama. Yani ben anlaşılmamasına çok üzülüyorum. Biliyorsun sen benim kalbimi. Kalbimi gören insanlar takip etsin beni. Kalbimi görmeyenler defolsun gitsin. Kalbinden iyilik geçen insanlar beni takip etsin. Ötekinler takip etmesin, bıraksın. Dediğimi yapsın ama. Kendileri bilirler. Kalbinde zerre kadar iyilik olmayan insanın benim sayfamda hiç işi yok. Bir tık kadar kolay beni sayfamı bırakmaları. Şu mitokondri denen hücre çalışmasını etkileyen doğru magnezyum tuzları geçmiş postlarda var. C vitamini, glutatyon sentezini sağlayan asetilsistein molekülü, tabii ki meşhur D vitamini. Bunun yanında benim hani o salatalarım, soğanlı, zerdeçallı, sarımsaklı, ıvırlı, zıvırlı paylaştıklarım, mikro besinlerin hepsi çok önemli. Bunların hepsi tabii ki dişe de çok iyi geliyor. Aromatik yağlar çok önemli. Ben su alımı bir de değil mi? Efendim? Su alımı bir de diyorum. Su alımı. O zaman çok hayat çorbamızın bir tarifini verelim. Evet. Yani sigarayı bırakmak için de bununla çalışmaya başlayın. 10 sigara içiyorsanız 3'ünde 4'ünde bunu çekin. Sonrasında zaten ya manyak mıyım ben, nasıl kendimi zehirliyorum diye kendinize kızacaksınız. Yani ben 3 paket sigara içen kişiyken bunu söylüyorum. Şimdi özet olarak hayat çorbamızda nöronların ucundan hormonlar, salgılar ve bu maddelerle, işte bu C'ler, D'ler, magnezyumlarla iyi şişeler, kötü şişeler, acılar, tatlılar, lezzetli aromaların hayat çorbasının içine akmasını sağlıyoruz. Yani hep diyorum ya, salgın neyse sen olsun. Sen şimdi mercimek çorba yapmışsın. Ya diyorsun, neden brokoli çorbası değil bu? Sapsarı bu diyorsun. Kardeş, ne koydun tencerenin içine? Mercimeğe koyduysan, üzerine zerdeçalla biber yakmadıysan sasuk sasuk olur. Güzel işte Hindistan cevizi yağıyla kavlamadıysan laurik asidi olmuyor. Yani öyle sırf nefesine teşekkür et. Çinkon yoksa o karbondioksitle suyu ne birleştirecek? Dengeli ve sağlıklı beslenmek zorundasın. O zaman tarif şu. 3 yumurtayı kıracaksın değil. Kiloya 30'dan 30 ila 50 mililitre su içilecek. Neden? Hani bir videomda demişim ya, 2,5 litre su. Yani akıl var, mantık var. Zart diye 2,5 litre su içilir mi? Hani yaklaşık 70 kiloluk bir insanın günde içeceği olarak söyledim onu ben.
Ama 1000 kişi sordu. 2,5 litre suyu birden mi içeceğiz? Yok arkadaşım. 30 ila 50 mililitre suyu günlük mutlaka dişiniz içinde. Tülin Hanım, doğru Evet, mudur? çok doğru. Çok doğru. Hatta Sağlık için, apse dişler ve için sıkıntı varsa volümü arttırmaları fayda sağlar mı? tabii ki, tabii ki. Zaten kanda pıhtılaşma oluyor bu enfeksiyon durumlarında. Apside de aynı şekilde volümü arttırmak için suyu arttırıyoruz. Oksijeni arttırıyoruz. Oksijeni arttırınca zaten iyileşmeyi arttırıyoruz. Ya Biraz önce anlattım ya. zaten suyun akışı devir daimin artması gibi bir şey. Hani sistemdeki suyun artışı Aynen. her Sistem şeyde, baş ağrısında, migrende, işte dişin oluşturan oksijen, ya akciğer. oksijeni Akciğer. taşıyan yolları Akciğer çalışıyor. çoğaltıyorsunuz. O Evet. zaman ikinci şık beslenme. Şimdi tepsi tepsi börekleri gömmeyi ben de çok seviyorum. Hani ben öyle sağlıklı yaşıyoruz.com'daki gibi işte renkli tabağım, kükürtlüm diye yemiyorum. Ben de bulduğumu gömüyorum. Yani dün akşam sen gördün Fatma'nın getirdiği lokmaları çatır çatır yedim yani. Yanlış. Ben size idealim demiyorum. Ama ben nefesi biliyorum. Ben koronavirüsü yenmesini biliyorum. Allah'ın bana öğrettiği kadarıyla, ha Allah izin vermezse kalp 25 saniye elimde durmuşken ben hiçbir şey yapamadım. Allah istedi, pıt dedi, çalışmaya başladı kalp. Bir gün anestezist arkadaşla da bunu canlı canlı anlatacağız. Yemek dedik. Ondan sonra nefes egzersizi ve beden egzersizi. Yani alt ekstremite kaslarını çalıştırdığında, elmayı topladığında toraksın açılması, o secdedeki hareketlerle, bunlar egzersiz mitokondrileri arttırıyor ve egzersiz sırasında dakikada 21 yerine 65 mililitre oksijenlenme oluyor. Endorfin salgısı yükseliyor. Tabii ki bunlar bilimsel bilgi değilse ben de rüya değilim. Gençlik içinde değil mi? Genç ve dinç bir cilt Tabii. içinde su ve Tabii oksijen. onu cildiye uzmanı arkadaşımla anlattıracağım. Saçımıza, cildimize, tırnağımıza ne etki ediyor nefesin olması. Bu arada dua ederse, yani ben Müslüman olduğum için, ya da meditasyon yapsın, yoga yapsın, Ho'oponopono yapsın. Ho'oponopono'nun özüne bakın, din reklamı yapmıyorum. Uzak Doğu öğretisidir Ho'oponopono. Azteklerin galiba, öyle biliyorum ama. Değil mi? Evet, öyle bir şey olması lazım. O içindeki çocukla konuşursun, oturtursun rüyayı. Sölt. Seni seviyorum dersin. Çünkü o küçük rüyanın sevgiye ihtiyacı vardır. Ve onun üzülüp böyle işte insanlar öyle mi konuşmuş, böyle mi konuşmuş gibi derdi yoktur. Özür dilersin o rüyayı üzdüğün için. Her neden üzüyorsan o yüzden zaten hastasındır. Evet. Ve o hastalığı sen o küçük rüyaya yaptığın için özür dilersin. Bu astımsa, migrense, ürtikerse, kanserse, sonra lütfen affet. Ben neyi yanlış yapıyorsam rüya sana, teşekkür ederim bugünkü rüyayı yarattığın için dersin. Bir de şöyle. Evet. EFT noktalarını bir gün İnci hocamla ayrıca yapalım. Bunlar da akupunkturör noktalar. Evet. En sonunda meditasyon. Bu da hayat çorbamız. Yani nefesle kimyamızı değiştirdiğimizde dişlerimize kadar ulaşan bir şifayı sağlıyor muyuz? Evet. Dişçiden duydunuz arkadaşlar. Yani dişlerimiz gerçekten dişimi şahane yaptığında da fotoğrafını paylaşacağım ilk fırsatta, gidip şu canlı yayın yapalım. Canlı yayın yapalım valla. Seda da çeksin. Maydanoz var gibi böyle, bakın. Fotoğraf çekinmeye ben, dikkat edin. Artık birazcık daha çok sosyal medyayı daha çok kullanınca dişimin şurasındaki o ayrığı umursamıyorum artık, ama eskiden böyle
Şöyle poz verirdim. Böyle yapardım ki şu ayrık görünmesin diye. Ha, çok önemli mi? Lekelerim de var. Bugün fondöten sürdüm. Biraz azaldı ama şuralarımda lekelerim var. Aha, şurada da beyazım var. Ay ne kadar köylüyüm. Beni beğenmeyin işte. Ama ben de böyleyim. Kimse için değişmeyeceğim. Bunu da buradan söylüyorum. Ben sosyal medya karakteri değilim. Neden sosyal medyada böyle birden takipçim arttı? Çünkü kalbinizle yaptığınız işler size geri döner. İnsanların hayatında var olmanız bir işe yarıyorsa, Allah yardım ediyorsa size, Allah sizin için kalbinizdeyse yardım eder. Bunun ben sosyal medya insanı değilim ama sosyal medyayı sayfamı, Instagram'ımı açma sebebim tek insan diye, madem değişip gelişiyorsak mutlaka okumanızı öneririm. Biraz sonra etiketleyeceğim Ufuk Hanım'ı da. Çok güzel, tatlı bir kitap. Benim anlattıklarımı aslında kimyanız her şeyi belirliyor, anlatıyor. Ve şuradan size bir tümce okuyacağım. Futurist, yani geleceği şekillendiren kişi demek futurist. Çok güzel, interaktif bir kitap. Benim hayatımda okuduğum ilginç kitaplardan. Kitabın içinde şeyler var. Böyle kare kodlar var. Bunu telefonunuzla okutunca oradan YouTube videoları açılıyor. Çok güzel şeyler öğrendim bu kitaptan. Mutlaka okuyun. Hatta bu canlı yayınımızın altına da işte ekleyeceğim. Nerede o? Bugün Clubhouse'da da söyledim. Varlığınızla başkalarını iyi hissettiriyorsanız ve varlığınla mutlu olan insan varsa, o zaman sosyal medya başarında oluyor. Allah da sana yardım ediyor. Zaten Allah böyle istediği için bu oluyor. Güzel iki bilgi daha vereceğim. FOMO denilen bir şey var. Fear of missing out. Yanlış okuyor olabilirim, Seda düzeltsin. FOMO, geri kalıyorum endişesi. Hani bu sosyal medyanın yaptığı bir şey. JOYO da eksik kalma zevki. Hani bu inziva kampları da bu. Kitap bunların hepsini anlatıyor. Ondan sonra bir şey daha diyeceğim. Neden kalbinizle yaptığınız işler bize dönüyor biliyor musun? Neden çok güzel bir iş yapıyorsun sen? Ha? Allah vergisi, neden elin böyle sihirbaz gibi? Sayfasını incelersiniz, görürsünüz. Çünkü çok daha büyük çünkü. evet, kalbin elektrik alanı 60 Çok. kez fazla. Ben böyle kitap okurum. Böyle not ala ala. Evet, Manyetik alanı da beyinden 5000 kez fazla. Kalbin elektrik alanı, hani hep diyorlar ya, hayal kurun. Kalbinizden isteyin bir şeyi. Ha, kalbinizden istedikten sonra olmuyorsa o sizin hayrınızadır. Öyle olması gerektiğidir. Siz bilmezsiniz, o bilir. Bakara 216. ayeti okuyun. Dedikten sonra hemen bir soru soracağım. Benim diyorum ya, bütün kıl tüyler bende. Benim gibi kıl tüy insanların hepsi bende. Hani ay klordioksit mi? Aşının hangisini olalım? Aşı hakkında yorum yapmıyorum. Aşı karşıtı değilim. Aşı bilimsel bir gerçek. Bunu inkar eden olamaz. Çünkü şu an immünoglobülinler ve yapılmış yayınlarda aşı koruyuculuğu yüksek. Dün daha gece 12'ye kadar yaptırttım. Korona olma riskinizden. Kendim neden yaptırmadım? Beden benim. Ablam yaptırdı. Kız kardeşim de daha bugün abla kaçak göçek yapılıyor mu diye sordu. Hayır, bakanlıktan randevulu yapılıyor dedim. Öyle olsa aman sakın yaptırmayın derim benim canım olan insanlara. Klordioksit, +8 değerlikli oksijen, işte Vaksomet, Hülya Hoca'nın yağları, bunların hiçbirine girmiyorum. Bir gün Hülya Hoca'dan rica edeceğim etkin yağları anlatsın diye. Melike Hoca isterse Melike Hoca ile de yayın yapabiliriz.
Demek istediğim hiçbir firmayla bağlantım yok. Ama sormak istediğim şu var. Diyorum ya bütün böyle kıl tüylerin hepsi şu Hindistan cevizi yağıyla oil Oil. pulling Hmm. konusunu bize bir bahsediver. Yani oil pulling aslında şöyle Ne demek? Ne demek kelimeleri bir tanımla bilmeyenler için? oil zaten yağ demek. Pulling Hı de hı. tükürmek de yani ağızda çalkalayıp tükürmek anlamında. Hı hı. Oil pulling de işte şöyle bir şey e, şöyle bir şey olduğuna inanılıyor. Aslında oil pulling hani bir yağı alıp işte iyi bir yağı tabii kaliteli bir yağı alıp bir kaşık kadar yağı alıp işte 3-5 dakika 10 dakikaya kadar uzatanlar da var. Ağızda çalkalayıp tükürmek. Şimdi tabii bunu aslında doğru uygulamak lazım. Öncelikle ağız hijyeni yani dişler fırçalanmış olacak, iplenmiş olacak. Yani ağızda bakteri akümülasyonu çok fazla olmayacak bunu yapmak için. Önce dişler fırçalanıyor, temizleniyor. Sonra dil fırçalanıyor. Fırçalandıktan sonra oil pulling yapılıyor. Akabinde tekrar dil fırçalanıyor. Bu şekilde uygulanırsa Sıyrılıyor. zaten olmaz diye düşünüyorum ben. Çok faydalı olduğu, toksinleri attığı söyleniyor. Yani yapılabiliyorsa Ben bir yapılsın. katkıda bulunacağım. Ben böyle çok okudum, araştırdım diyorum ya. Beni takip edenlerin de hiç normali yok. Ne hani bir söz vardır ya, deli deliyi tek ne nasıl o laf? Bilemedim ben de valla. Hacı Hacı'yı Mekke'de deliyi tekkede mi? Öyle bir laf vardır. O yüzden bütün çok inceleyip sık dokuyanlar benim sayfamda mevcut. Ben kendi Evet. tecrübemi söyleyeyim. Evet, Hindistan cevizi yağıyla ben Somali'deyken pek bir sağlıklı besleniyordum. Vaktim orada 7/24 hastanede olunca böyle pazı benzeri, pazı ıspanak arası sebze buluyordum. Sağ olsun tercümanlarım çok şahane insanlar. Somalilerin hepsini çok seviyorum. Çok güzel dostlar edindim. Bana böyle maş fasulyesi getiriyorlardı organik. Deve sütü getiriyorlardı. Ondan sonra sağ olsun ahçı, rastlantıya bak ki bizim hastanenin de ahçı olan bey orada ahçıydı. Sağ olsun kuru mayalar götürmüştüm. Kefir mayalıyordum bardaklara böyle. Çok Oo. sağlıklı besleniyordum. Çok da böyle kıllatıyorum ya ortalığı böyle şey. Şimdi bak bunu da çirkin laf söyledim. Tüh bak gördün mü? Oil pullingimi de yapıyordum. Laurik asidi mikrobiyatamı dengelesin diye. Çalkalıyordum yapıyordum. Ay bir ayın sonunda mı 20 günün sonunda mı ne bir tonsillit oldum Tülin. Ay Allah. Allah'ım ya Rabbim 10 gün hayatımda böyle bütün buralarım krip doldu. Böyle krip tarlası gibi ateşler içinde yandım. O yüzden hani bir şeyleri böyle karıştırmanın da çok fazla e, yani Ama oradaki sağlıklı bakterimiz de çok dirençlidir diye düşünüyorum ya şey, Somali'de özellikle. yani Yani o kadar kötü oldum ki. O yüzden benim başka bir dil fırçalamayı abartan, ağız duşu alan Figencim ağız dışı kulakların bu arada, çınlasın. ağız dışı bu arada çok iyi aslında. Hani tabii herkes için değil de Ama şimdi o da çok kötü oldu. Ben diyor bir ara bir taktım diyor dil fırçalama ağız duşuna diyor. Hani zaten hijyenine dikkat eden yok. birisiydi. Her şeyde Ay denge o da önemli ya. bütün ağzının içi aftar oldu. Yani o yüzden Tabii arkadaşlar çok abartıldı. da cılkını Koruyor. çıkarmamak lazım. Yani florayı yok etmemek lazım. Hani gerçekten doğru. Florayı yok edercesine hani bir şeyin her şeyi fazlası zararlı. Suyun Hep bile diyorum bir ya seferde 2 çok litre 3 litre içmek sağlıklılığın zararlı da yani suyu da. Yani her şeyi dengeli yapmak gerekiyor. o yüzden hani şunu da diyorum ya zorlama yok. Evet. Tatlı tatlı al. Ya 13,5 lira balonla mı yapalım bununla mı? Ya al siparişten tıkla gelsin. Dediğim gibi hiçbir firmayla bağlantım yok. Suyunuzu ölçmezseniz ne kadar içtiğiniz. Çok Ben doğru. hastanenin içinde bir gün lojmanla yani 100 metre 200 metre arası odada unuttum tülün şu su şişesini. İçeyim. Hasta bakıyorum. Oturuyorum, kalkıyorum, oturuyorum, kalkıyorum. Diyorum ya Etiyopya'dan, Kenya'dan hastalar geliyor.
Setteh liter bio diyorum, anlatıyorum bilmem ne. Ondan sonra hani içememişim. Bir baktım gün sonunda 1 litre su içilmemiş. Başımda geçen gün hatta zonklama oldu, biliyorsun. Bakamadım Instagram'a bile. Evet. Savaş alanım benim Instagram aslında. Koronayla savaş alanım. O yüzden yani hani, ay sizi takip ediyoruz. Güzel, kalbinde sevgi olan herkes beni takip edebilir. Sizler için ben zaten şarkı söylüyorum. Sizler için onları paylaşıyorum. Ben daha neler söylüyorum. Çok seviyoruz Ben ya. çok dans ediyorum. Çok Dans ediyorum. Kız enerjiyle kardeşim doluyoruz. diyor, ablam ablam doktor takip edin bak korona olmazsınız dedim diyor. Sen de kalkıp dans etmişsin diyor. Rezil ettin beni diyor. Böyle Canlanıyoruz, yani canlanıyoruz. Gördükçe biz de o, canlanıyoruz. oğlum da benim biraz ağır abidir ya. Yani bana rağmen ağır bir çocuk oldu. Yani yapacak bir şey yok. Halbuki tepeme çıkardım. Ama yok. Şımarmadı. Çünkü sevgiyi bol alan insanlar şımarmazlar. Oğlum diye demiyorum. Gerçekten çok tatlı. İnşallah bir gün hep beraber oturma şansımız olacak. Başka söylemek istediğim, aklımda kalan var mı diye. Senin aklına gelirse sen de söylesene canım. Yani şöyle bir de şu son zamanlarda çok fazla şimdi depresyona bağlı diş gıcırdatma ve Hı buna bağlı da çok fazla kırıklar oluyor dişlerde. Hani diş gıcırdatmaya bağlı. hı. İşte bunu aslında depresyonu da engelleyebilmek adına hani bu oksijen triflow'dan da Faydalanabilirler. faydalanabilirler. Yani Tabii çünkü tabii. oksijenizasyon arttıkça hani insanlardaki o depresyondan çıkış da belki kolaylaşır. Aynen, dişlerini de rahatlatır. O Yani zaman depresyon şöyle diyelim. yan etkisi muhtemelen. O da Hı yani hı. çok fazla. Hani bu pandemi döneminde çok arttı gerçekten. Hı hı. Şöyle de desek mesela, şıklandırsak, bir kere sigara Yani, alımı depresyonun, diş gıcırdatmanın azalmasında evet, triflo evet. muhteşem. Muhteşem, Ağız evet. içinden şöyle saçma salak nefes koçları var ya yapan. Şahane nefes koçu arkadaşlar var. Onlara değil lafım ama şöyle şeylerle çalıştıran nefes koçlarının Hiç onu görmedim. sakın 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 ehemmiyet göstermeyin. Nefes burundan alınır, burundan Evet. verilir. Biz biliyoruz zaten. Ağızdan vermekte çok büyük sakınca yok ama ağız içi ve diş sağlığı açısından da burundan alıp burundan vermesi. Yaradanın bizi bir fonksiyonla yarattığını unutmuyoruz. Öyle hassas yaratmış ki kalp kapağının içinde atriyal natri üretik peptit diye bir hormon sentezdesin de sen ne kadar tuz alıyorsan sodyumunu ayarlasın diye nokta koymuş. Ama bunu ben Latince sağ atriyumdaki atriyal natriüretik peptit salgılayan nodülün dersem anlamazsınız. Yaradan kalbinde mucize yaratmış diyorum, geçiyorum. O zaman da beğenmiyorlar. Paşa gönülleri bilir. Ben çok sayıda yakın zamanda seminerlerim olacak. Çok güzel şeyler yapacağım. Perşembe günü bir ödül törenine katılacağım. İş yerleri artık çalışanları daha az rapor alsın, koronadan korunsun diye bundan dağıtıyorlar Tülincim. Senin Çok iş güzel. yerinde dağıtacağın gibi. Evet. Ondan sonra vereceksiniz değil mi? Evet, evet. Heh. Dağıtıcı. Ondan Evet. sonra bu dosyadakiler bilimsel yayına dönecek. Yaşlı Müthiş. bakım evinde şahane bir arkadaşım, hemşire arkadaşımla birlikte çok güzel bir klinik çalışma yürütüyoruz. Yaşlı bakım evi hastalarında triflo kullanımının neler yarattığını. Çok güzel, şahane insanlar var takipçilerimden. Kontak haline Yaradan'ın özel bir durum yaratıp bağlantıya geçirdiği beni, onlarla mucizeler yaratacağız. Onların gayretiyle. Bende değil numara. Sadece ben bakın dedim, şuradaki karanlık gördüğünüz yolun ucu pırıl pırıl aydınlık. Ay gerçekten mi dediler ve yürümeye başladılar ellerine aldıkları meşaleyle. Ne Yürüyüp kadar. giderlerse
o kocaman aydınlık yere varacaklar. Ben Allah'ın bir aciz kuluyum. Hiç olmaya çalışıyorum. O kasıntı doktorlardan olmaya çalışmıyorum. Muayenehane açmayı düşünmüyorum. Özele şimdilik geçmeyi düşünmüyorum. Yakın bir zamanda korona kalkarsa dünyayı gezmeyi, dünyada çeşitli yerlerde nefesi belki güzel anlatmayı, yine hayra vesile olacak işlerle istiyorum. Başka benim söyleyeceklerim bu şekilde. Ağız içindeki her şeye iyi geldiği gibi dişlerimizin de parlaklık, temizlik ve hepsine nefesimiz iyi geliyor diyoruz. Sorulara Evet. geçelim mi? Tabii ki, tabii ki. Mutlaka soracakları sorular, yorumlarınızı açtım. Soru hazırda. Ben de bu kadar teknolojiyim işte, ama Saniye Hanım merhabalar. Soruları olanlar yazabilirse, ben o kenarda duran soruyu bilemiyorum. Hamiyet Hanım sevgiler. Heh. Ne? Deli deliden, İmam ölüden hoşlanırmış. Aynen öyleyiz değil mi Murat Semra Çelik? Ne yapalım, biz de böyleyiz. Ben teşekkür ederim. Çene eklemi ağrısı için hocam demiş birisi, Tülin Hanım. Ne sormuş? Çene eklemi. Ağrısı için fayda eder mi, ne eder diye. Yani Diş çene sıkması neden olur? NAK hakkında, ilaçlar hakkında konuşmuyorum. diş sıkmasının birçok sebebi var. Aslında postlarda da paylaştım. Hı hı. Yani bağırsak florasına bakılması lazım. Ağızdaki oklüzyona bakılması lazım. Kapanışlara, çene eklemine bakılması lazım. Psikolojik, psikiyatrik faktörü de var. Yani çok böyle çok dallı, ürtiker gibi bir şey aslında. Bu diş sıkmanın da böyle olduğunu söyleyebilmek için yani bir diş doktoruna önce bir muayene edilmesi lazım. Hani ilk etapta ağıza bakılıyor. Sonra da geri kalanlar taranıyor. Diş sıkmada. İcler Depresyon, Hanım. depresyon ilaçlarının da etkisi diş sıkma. Bir de bu da var yani. Evet. Aynen. Antidepresan. Yani şöyle, aslında Antidepresan. nefesine teşekkürü doğru yaptıklarında ve oksijenlendirdiklerinde diş sıkmada Evet. özellikle Bunlar hocam. aslında sen hipnoz da biliyorsun. Bir gün hipnozla ilgili de canlı yayın yapalım Evet. seninle, olur mu? Ya Tabii da hipnoz, akupunktur, aynı zamanda akupunktur biliyorum. evet, evet. Akupunktur içinden aynı zamanda. Diş Tabii. taşlarını bir saniye. Ne ile çalkalayalım diyorlar, ağız içi. Diş taşlarını Yani temizletmek zarar verir mi diyorlar. hayır. Hayır. Sık sık değil ama yani diş taşlarını Ne hekiminiz tabii görüp sıklıkta? karar verecek. Hayır, o kişiye göre değişiyor. Yani kişisel bir şey. Şimdi kimisinde bir senede Bakımla ikisi alakalı. kimisinde yani bir de vücutta o kalsiyum taşlarını hani şey gibi böbrek taşı gibi düşünün. Böbrekten herkeste taş olmuyor. Yani bu da dişler de aynı şekilde. Kimisinde çok hızlı taş oluşuyor. Kimisinde de yani oluşmuyor. O yüzden o sebeple kontrole gelecekler. Ona hekimleri karar verecek. Zarar vermez. Düzgün yani doğru bir şekilde uygulanırsa hiçbir zararı yok. Dişlerimizi ne ile çalkalayalım diyorlar. Ben ada çayı da çok hoş Yani oluyor. evet, acı kekik hani doğal şeylerle çalkalansa tabii iyi olur. Eğer çok bir enfeksiyon varsa kloreksidinli gargaraları öneriyoruz. Ya da biyokadinli hani iyot içeren. Ona artık zaten hekim karar veriyor ama hani normalde günlük rutinde ada çayı, kekik olabilir. Kaynatıp soğutup onlar çalkalasınlar. Hı hı hı. Şimdilik bu su matarasının daha güzelini ben ürettirene kadar buna devam edeceğiz. Şimdi asetilsistein kullanımını 1200 miligram ben kullanıyorum. Glutatyon sentezi, yani antioksidanların patronu, glutatyonu sağlamak için pipetli bir su şişeniz olursa, asansörde böyle sıkışıkken giderken bile
içersiniz. Araba kullanırken böyle pek güzel oluyor. Aletin ne kadar süre kullanılacağını Ayşe Hanım hep benden istenen cevap, Tülincim, hep bana sorulan ne kadarı, kaç keresi yok. Neden biliyor musunuz Ayşe Hanım ve tüm takipçiler? Şimdi herkesin ciğeri başka, herkesin gücü başka ve göğüs yanması yapar. Hatta yarın sabah ilk uyandığınız tuvalete gitmeden nefese teşekkür yapın. Ciğerler söndüğü için birden şişmeye başlayınca benim Yanıyor. her sabah yanıyor. O Yanıyor yüzden gerçekten. işte aletin Evet. nasıl kullanıldığı Ayşe Hanım, Ayşe Gedizlioğlu bakın. Burnundan hafifçe fınkırdığında ama bunu ben aylardır, yıllardır kullandım. Yani şöyle ben düzenli kullanmıyordum. 3 kere yaptım mı başım dönüyordu. Bu kadar yukarıda tutamıyordum. Yaptıkça gücünüz artıyor. Çektiniz 8 kere, 3 kere zorlama, stres, 3'müş, 5'miş yok. Sayı, rakam vermiyorum. Sakince, tatlı tatlı, nazik şekilde beni komik buluyorlar ya. Hem de ben böyle anlatıyorum. İnce çorap, süper ince. Reklam da yapmıyorum. Penti'yle de işbirliğim yok. Nazikçe bir süper ince çorabı nasırlı topuklarınıza yerleştirir gibi. Bunu bayanlar anlar. Östrojenik anlatıyorum. Evet. Ben burada birkaç soru var da. Hı hı. Şimdi bu diş taşlarının temizliği yani maalesef diş hekimine gitmeniz lazım. Saklı tel Yani işlemi için ne? nasıl? Saklı tel işlemi için bilgi verir misiniz demiş birisi Tatlı arkadaşlar. tel. Nasıl tel anlamadım. Saklı tel. Ne demek bilmiyorum. Anlayamadım ama belki yanlış yazdılar herhalde. Şöyle ben okuduğumu söyleyeyim şimdi üstte kaldı galiba yorumlarda. Şöyle bir şey şimdi aslında diş hekimlerin çok dikkat etmesi lazım. Yani randevuları aralıklı biz öyle yapıyoruz. Hani hastaları çok karşılaştırmıyoruz. Hasta arasında çok fazla içeride dezenfeksiyon, işte hava sterilizasyonu hani elimizden geldiğince ortamı çok temiz tutmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince tabii. Hastaları bir arada tutmuyoruz. Hani saat Sergenim. başı saatte bir Pardon. zaten gördünüz de yani öyle o şekilde gelip tedavisini yaptırtacak. Başka ne bir teli anlayamadım ama. Saklı tel hakkında ne Elif Hanım düşünüyorsunuz dedi. teşekkür ederim. Sağ Sigarayı olun. bırakma konusunda Aslı Hanım başlı başına neden sigara içmeyi tercih etmiyorum? Ben size sigarayı bırakın demiyorum. Sigara için. Ama sigara içmeyi tercih etmemeyi öğrettiğim videom var kayıtlı. Lütfen geçmiş Instagram videolarımda ona bakın. O çok uzundu. O yine böyle bir upuzun anlattım. Diş etlerim çok çekildi. Nasıl bir tedavi olmalıyım? Diş etleri çekilmiş. Evet. Orada işte periodontal sorun var. Hani risk grubu oluyor. Hele bu Covid döneminde bir an önce bir diş hekimine gidecek. Diş taşları ya da derin küretaj diyoruz. Hani onlar yapılıp bir an önce oradaki bakterilerden arınacak. Bir de Triflow'la şeyi sormuş Seda. E, Seda Hanım şeyi sormuş. Triflow ve akupunktur. Yani şöyle tabii akupunkturda çok ciddi anlamda böyle akciğerlerde genişleme oluyor. Hani ben hastalarımda da belli noktalar var. Hani ilaç dozunu çok düşürür hale geldiler. Onlara ben karışmıyorum ama yani kendileri de hissediyorlar. İşte inhalerları falan bayağı azaltıyorlar. Hani akupunkturun ciddi bu çiğ döngüsü üzerine çok etkisi var. Hı hı. Yaptırabiliyorlarsa tabii yaptırsınlar. Yani Triflow'la ikisi birden müthiş olur. Harika yani. İkisi birbirine yardım. Bu dönemde diş hekimine gitmeye korkanlar için ne dersin acaba Tülin Hocam? Yani seçici olacaklar tabii. Gidip bakacaklar hani kliniklere. Yani şöyle kalabalık. Şimdi tabii eski usul işte klinikler yan yana öyle vızır vızır çalışan ortamlara girmemelerini tavsiye ederim ben de. E, Ciddi hani sıkı tedbir alan yerlere gitsinler. Öyle. Yani yapacak bir şey yok.
Ya biz de çalışıyoruz yani biz de en büyük riski biz taşıyoruz aslında. Sürekli hastalarla iç içeyiz. Yani işte HES kodu alıyoruz, ateş bakıyoruz. Elimizden geldiğince yani böyle tıkanık hastayla hastaları gönderiyoruz. Almıyoruz ama Akciğer ödemine çok iyi gelir. Şimdi ben diş dışında gelen soruları cevaplayayım Tülin'cim. Sen de bir su iç istersen, yoruldun. Şöyle diyeyim. Alerjik astım ilaçlarınız, bütün var olan hastalıklarınız için kayıtlı, yaptırdığınızda taşikardinizi, her şeyinize, kardiyoloji uzmanıyla yaptığım yayını seyredin. Her şeyinizde, şöyle diyeyim, sorduğunuz bütün sorularda nefes kokusu test yapmak için falan, onlar değil. Yani şunu alıp deneyin arkadaşlar, deneyin. Yani deneyerek yapmayı başardığınızda, sklerodermada, aklınıza gelen her şeyde, diyorum ya, hani saçınızdan, dişinizden, tırnağınıza kadar iyi gelecek diyorum. Otomatikman deneyip etkisini gördüğünüzde neden yapmayacaksınız? Diş taşları için zerdeçalla fırçalamak iyi geliyor mu diyorlar. Ben yani fitoterapist, sen diş hekimi olarak. yani şöyle tabii zerdeçal hani diş etlerine iyi gelebilir ama hani diş taşları için maalesef illaki manuel bir işlem yapılması gerekiyor. Yani e, dişlerde maalesef hani hastalar sadece diş bakımlarını iyi yapacaklar. Yani ağız hijyenini koruyacaklar. Mevcut olan yani hekimin son hale getirdiği, iyi hale getirdiği. Onun harici taşlar için pek evde yapabilecekleri pek bir şey yok. Zaten de yapmasınlar, zarar verirler. Orada papiller var diş etlerinin arasında. O papiller çok kıymetli bizim için. O papil kaybını hiçbir zaman yenileyemiyoruz. O yüzden hani öyle yabancı cisim falan sokmasınlar ağızlarına. Sadece normal fırçalayacaklar. Alerjik astım hastası, yani COVID atlattınız, alerjik astım hastasınız. Zaten ben bu cihazı ne diyorum size? Herkes koronavirüse yakalanma riskini azaltmak için, yakalandığında hafif atlatmak için, eğer geçirdiyse geçirdikten sonra tekrar hastalanmamak için çalışsın. Yani ben atlattım. Benim sabaha kadar dans ettireceğim. Tunç diye Konya'daki doktor arkadaşım bıraktı. Geçen gün aradım. Geceleri bir kere yapıyormuş. Tunç dedim, param mı yok? Bir tane daha göndereyim, iş yerine koy dedim. Neden 2 kere yapmıyorsun günde dedim. Nefese teşekkürü gösteriyorum Melih Hanım. Melih Bey mi? Hanımı bilmiyorum. Akciğer tutulumu sklerodermada deneyin de görün, ne olursunuz. Görün ve bana yazın. Deneyin görün her türlü hastalığınızda. Bakın şimdi düğmesini açtım şurada. Nefese teşekkürü gösteriyorum. 1 dakikalık video. Nefese teşekkür şu. Güvenli bir yerde oturmak çok önemli. Zorlansanız da balgam çıkaracaksınız. Balgam çünkü yıllardır saklı tel, ne anlamadım ben saklı tel. Dişlerinde Sana saklı iç kısımda tel varmış. tel, Koku oluyor. saklı tel ne demek? Ha şöyle galiba şöyle palatinal yani dişin arka ön yüzü değil de arka taraftan gizli evet. Arkadaki. Evet ona ne Ha. demiş? Ne demiş acaba onu göremedim ben. Saklı tel var. Ne demiş? Koku mu oluyor demiş. Evet, koku Ne oluyor. Kontrol. yapabiliriz Tabii saklı tel için gitmelisiniz. herhalde? Yani gitmelisiniz tabii ki. Çünkü orada muhtemelen bakteri birikimi var. Çocuk başlangıcı olabilir ya da bir enfeksiyon olabilir. Mutlaka gitmelisiniz. Bu Şimdi bu hastada yok evet spondilit demiş. Ya siz yapın isterseniz tamam. ondandır. Şimdi Muhtemelen. nefese teşekkürü gösteriyorum. Bakın bu kadar kolay. Yaslanıyorum. Hatta poliklinikte
yorulduğumda hastalara gösterirken pek iyi geliyor bana bile. 2-3 nefes bile olsa. Bursa'da Tülin Hoca'nın muayenehanesi. Ben de gideceğim. Şey gibi ne o? Çok Instagram güzel. fenomenleri gibi o zaman size böyle pozlar vereceğim. Göreceksiniz. İzmirliyim de Bursa'da işte 3 yıl oldu açalı kliniğimi. Yaslanıyorsunuz arkaya. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Bir eliniz kalp çakrasında, bir eliniz mide çakrasında. Dört sayıda aldınız. Hani diyorum ya 3000 mililitreyi doldurdunuz. Beklediniz. Neden bekliyoruz? Oksijenle karbondioksit değişsin. O salgılar hani demin saydım bir sürü doktorca bir sürü tuz, kimyon, baharat bunlar karışıyor dedim ya. Onların hepsi karışsın diye AVM'ye girdiniz. 5 dakikada mı çok eşya alırsınız? Ben geçen gün gittim. Faruk Ekin'den bir dünya şey aldım. Çok ucuz. Gidin valla. Ondan sonra 2 saat durunca bildiğin pazar çantasını doldurdum. Ondan sonra bekliyorsunuz 4'e kadar nefese teşekkürde. Sonra yavaşça burnunuzdan alıp burnunuzdan vererek boşaltmaya başlıyorsunuz. 5'te boşalıyor. Sonra hafif karnınızı sıkarak 6, 7, 8'de iyice hani o yedek hava verme hacmi vardı ya 1100 mililitre. Onu veriyorsunuz. Yani bu ne yapıyor mu? Kimyanızı değiştiriyor. Hele ki bir hipnoz videosu paylaştığım güzel frekansta müzikle yaptığınızda Allah sizi inandırsın. Ankara'da hani sen biliyorsun bir arkadaş vardı. Rüya hocam inanamazsın dedi. Migren atağım tuttu dedi. 6 kere çek üfle yaptım dedi. 10-15 elma topladım. 2 de secde yaptım dedi. Yaslandım. Yaradanla bir oldum. Burada gözleri kapatıp Yaradanla bir olmak çok önemli. Ha, kozmik evrenle bağlantı kurun. Siz isterseniz sistemle bağlantı kurun. Ondan sonra 100 milyar nöronunuz sizin için çalışmaya başlasın. 100 milyar nöronunuz. Reyhancığım bir gece seninle yapacağız canım. Dubai'ye güzelce kimyasını değiştirmeyi zaten sen öğretiyorsun. Ama senin gibi şifaya aracı olmak isteyen güzel nefes koçlarıyla şifayı yayacağız. 100 milyar nöron seninle olduğunda Tülin bütün hayal ettiklerin oluyor. İşte güzel insanları, seni, Seda'yı, başka güzel insanları, Ülkü'yü, Sergen'i benim yoluma gönderdi. Anlatabiliyor muyum? Yani tamamen tesadüf. İnsanları yani şu yayına başlamadan evvel küçücük bir vida kaybetmiştim. Tülin inanamazsın. Ve bulunma şansı yok. Arabanın içinde kaybettim. Şu kadarcık vida bulundu, çıktı, geldi önümde göründü. Allah'ım dedim çok büyüksün. İşaret gönderiyor. Ve bakmasını görenlere gönderiyor. Canımı sıktılar akşam. Skanlardan haber aldım güzel insanlar sayesinde sağ olsunlar. Ondan sonra beni beğenmediklerini söylemişler o güzel insanlara. Ben de dedim canları sağ olsun. Beğenmemeye devam etsinler. Ben onları Allah'a havale ediyorum dedim. Ülkücüm merhaba canım. Ondan sonra böyle kendime yorgundum. Oruç tutamıyorum. İnşallah bir sakin sizlere şifa dağıtmak için oruç tutamıyorum. Ben de oruç tuttuğum zamanlar oluyor. Kanserde de yapılacakları kayıtlı videolarımda anlatıyorum. İzleyin lütfen oradan. Lütfen üşenmeyin. Kendiniz için videoları
izleyin. Hepsinde var kayıtlı videolarımın ve her şeyi anlatıyorum hepsinde. Ondan sonra Tülin, kahveyi hazırlarken birkaç bulaşık vardı. Onları yıkıyordum. Beni Instagram fenomeni zannedenler sabah vallahi bulaşık makinesinin filtresini yağ çözde ben de kendim fırçaladım. Bildiğiniz işte böyle ağzından yemek yiyen, temizlik yapan bir insanım. Doktor olmam beni sihirbaz, uzaylı, insanüstü yapmıyor. Biz nefesimiz dışında bir hiçiz. Kullanabilir çocuk doktoru arkadaşım ve kadın doğumcu arkadaşlarımla da tamam tarif edeyim Özlem Hanım elma toplamayı. Yayın yapacağız. Sonra bulaşığı yıkarken düşündüm ki Tülin, baktım penceremin önünde mandalina ağacında 8-10 tane böyle aynı anda Yasemin'le de sohbet ederken arılar var. Ey Allah'ım dedim, sen ne kadar büyüksün. Onları bana gösterip ondaki polenlerden petek petek balları yaratan Allah'ım, o kötülük yapanların beni üzdüklerini mi görmeyecek? Onların boyunlarına dolamayacak mı dedim. Aman Rüya dedim. Bütün herkes sevinsin dedim. Aç dedim bangır bangır şarkıyı. Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdılar. Söyle onlara dedim de hadlerini bilsinler. O yüzden de böyle yaptım. Ben bir iki soruyu bayağı bir soru var bana da. Bir iki tanesini birazdan Koltuğu yanıtlayacağım. fobisi için. Koltuk fobisi için hipnoz yapıyoruz. Bir de akupunktur, yani kesinlikle koltuk fobisi olmuyor hastalarda. Yani onu çok güzel atlatıyoruz. Hiç sorun yok. Bizim hastalarımız çok rahattır. Böyle amcalar, teyzeler var bende de. Aynı şekilde senin gibi. Öyle aile gibi Lugol, yani. Lugol ve iyot damlatılmayı. Lugol ve Evet. iyotla ağız gargarasını soruyorlar. Yani bu konuda bilmiyorum. Yani yapın ya da yapmayın diyemem. Şöyle bir şey. İyotlu hani povidin iyodin kullanıyoruz biz gargarada. Yani o bir zararı olmaz. Yapabilirler. Hani antibakteriyel özelliği var. O da Lugol'da da iyot olduğuna göre hani povidin iyodin de kullanıyoruz. Aynı şey. Kullanabilirler. Ha, dozunu onun damlalık olarak bilemeyeceğim de diğer hani biyokadin verdiğimizde onu biliyorum. Hani onu bir kapak yarım bardak suya gibi söylüyoruz ama diğeri Lugol solüsyonunu hani söyleyemeyeceğim. Yani şu kadar damlaya şu Ya kullanın ben diye. zaten işte Lugol kullanalım mı, şunu kullanalım, bunu kullanalım. Ben bunların hiçbirine zaten girmiyorum biliyorsun prensip Evet, olarak. evet, Ağız gargarasında da yani kullanabilirsiniz, bunu evet. deneyebilirsiniz. Panik hata her şeye iyi geliyor, bunu da söyledik. Ama Ee, o da ayrı bir konu aslında. Amalgam toksitesi. Hani akciğerlere de gerçekten hani Ya şöyle amalgam çevresel toksinler ve tüm kanserojenlerin, sigaranın sizi zehirlediği gibi şu aleti deneyerek evet. şifalanmayı denersiniz. Karbonatlı suya ya da başka şeylere hiç girmiyorum. Ben diyorum ya şunu deneyin. Elma toplamayı az önce sormuşlardı. Elma toplarken böyle zorlayarak yükseğe göğüs kafesinizde kaburgaların arası açıldığı için olay hani şu 300 milyon baloncukların açılması patladığı için şişiremiyorum şimdi. Gerçi şöyle o patlayanı tutarsam şişer de. Şöyle yapayım. Bunların şişmesini sağladığınızda buradaki kaburgaların arası açılıyor ve daha iyi oksijenleniyorsunuz, kanlanıyorsunuz. Bakın şimdi şöyle oturan bir hastamla şöyle dikleştiğinde ben şu ince boruyla sıvı boşaltırken 300 mililitre fazla su geliyor ya Tülin. İnanılmaz bir şey. Düşünsene. Şöyle hani oturmanla şöyle kalkman arasında 200-300 mililitrenin değişeceğini ben düşünmezdim. Yani Leke duruş da tedavisini Hülya Hocam anlatır artık başka bir yayında. Secdeyi anlatacaktım. amalgamı çok sormuşlar Rüyacığım. Secdeyi, evet, secdeyi Evet.
Bildiğiniz tıbbi bir pozisyondur bu. Prom pozisyonu. Böyle eğiliyorsunuz. Secdeye varıyorsunuz. Hafif kaldırıp derin nefes alıp, yani şu ciğerleriniz şöyle olduğunda buradaki balonlar ve damarlar daha iyi kanlanıyor. Yani secdeyi, herkesin bildiği secde. Secdeye varıyorsunuz. Derin nefes alıp yapıyorsunuz. Evet. Nur Ateş Salver arkadaşım, hangisi? İyi gelmediği hiçbir şey yok ki işte. Diş hekiminden duydunuz, dişe iyi geliyor. Sıra sıra enfeksiyon, ilk koronavirüste hastamın tedavisini planladığım arkadaşımla da 15-20 güne kadar bütün enfeksiyonlardan nasıl iyi gelecek hepsini duyacaksınız, dinleyeceksiniz. Benim söyleyeceklerim, kozalak macunu bilmem ne, bunlara giremiyorum. Ben zaten bildiklerimi... Amalgamlarla ilgili kısaca ben bahsedeyim. Tabii. Amalgamdan çok soru gelmiş. Evet. Şöyle bir şey, amalgam içinde civa olduğu için çok toksik bir amalgam dolgu, çok toksik. Yani yurt dışında hatta odada, muayenehanede bunların ölçümleri, civa ölçümleri yapıp klinikleri kapatıyorlardı. Hani daha sonra yasaklandı ama bir süre kullanıldığı sürelerde diyorum. Ben hiç kullanmadım. Ama sökerken şöyle bir şey, sökerken çok ciddi önlem alınması lazım. Smart protokol denilen bir protokol uyguluyoruz. Yani söküldüğü anda hem solumak, hem bizim solumamız, hem hastaların soluması akciğer sağlığı açısından çok zararlı. Hani direkt ağır metali ya da ağız yoluyla da emilmesi de öyle. O yüzden tek tek ya da aralıklı ara vererek sökülmesi lazım. Hastanın sağlığı, genel sağlığı da çok iyi olması lazım. Hani çok böyle önlem alarak yapılması gereken bir şey. Söktürsünler tabii, hani ağızlarında kalmasın. Çünkü sürekli civa yayıyor ağızda kaldığı sürece, ki bu da çok zararlı. Yani sıcak bir şeyler içtikçe, sürekli ağızda kaldığı, hatta telefonlarla bile etkileşime girdiği söyleniyor şu anda. O yüzden amalgamlarınızdan bir an önce doğru bir şekilde kurtulmaya çalışın. Manuel Yani diş fırçası mı, makine diş fırçası mı diyorlar? Yani şöyle bir şey, normal fırçayla çok doğru, efektif kullanamıyorlarsa tabii Cengiz makine Bey. daha iyi. Aha. Yani kullanmalarına bağlı. Bir de birisi de demiş ki çok diş etlerim sürekli kanıyor. İyi fırçalamadığı içindir. Yani iyi fırçalayacak ya da taş vardır. Doktora gidecek. Ee, Şimdi annesinin hastalığı için, sarkoidoz için, her türlü hastalık için, yani olay mutasyonlusu, mutasyonsuzu, Covid geçirmişi, geçirmemişi. Olayın etkinliği miktarında. Şöyle yapalım. Bir sebep hastalığı varsa mümkün olduğu kadar fazla. Elma toplamayla secdenin detayı yok Özlem Hanım. Elmayı 10-15 kere, yapabildiğiniz kadar. Koronavirüs geçiriyorlarsa şunu istiyorum. Formül şöyle. Yapabildiğin kadar bu. Yoruldun, sıkıldın, taşikardi, kalbin çok hızlandı. Yaslandın. Nefese doğru teşekkürü yaptın. Az önce anlattın. Saat geldi. Saat kaç? 11:30'a geliyor. 11 oldu. Elma topladın. 15 tane, 10 tane. Bir sağ elinle, bir sol elinle. Sepeti doldurdun. Dinlendin, bir nefese teşekkür yaptın. Bir daha secdeye varıyorsun. Derin nefes alıp öksürüyorsun. Derin nefes 3-5 kere. Kalktın, nefese teşekkür. Bu ritmi yatmıyorsun. Takatin varsa, geçen gün bir doktor arkadaşa Ediz'den martıları 5 kere açıyorsun, arka arkaya oynuyorsun diye reçete verdim. Böyle de bir garip kadınım ben. 8 atomlu oksijen, Lugol, bunlara girmiyoruz arkadaşlar. Başka sorularınız varsa. Orada bir arkadaşımız bir şey hatırlatmış. Çok doğru. Şimdi diş etleri, eğer diş eti kanamasından çok muzdarip herkes. Şöyle bir şey, C vitamini eksikliğinde, düşüklüğünde de diş etleri kanıyor. Güzel hatırlatmış. Teşekkür ederim. O yüzden C vitaminini, oranlarınızı yüksek tutacağız. Özellikle sigara bırakanlarda, siz daha iyi biliyorsunuz.
sigara kullananların C vitamini ihtiyacı normal bireyden 2 kat 3 kat fazla. C vitaminini kullanamıyorlar. Onlar da C vitaminini arttırsınlar. İşte diş eti sağlığı için de C vitamini. Yani şöyle tabii vücut bir bütün olduğu için aslında beslenme işte mikrobesinler anlattığın hepsi çok gerekli. Yani tek başına hani diş etim kanıyor. İyi Ama ki hiç fitoterapi yapmıyorum. eğitimi almışım. Fitoterapi bir mucize, sihirli dünyası bitkilerin. Aşığım bitkilere, doğaya. Biliyorsunuz zaten çiçek gördüm mü kendimden geçiyorum. Ne diyecektim az önce? İclal Hanım merhabalar. Ona da minnettarım. Sağ olsun bana YouTube videosunun linkini profilime koymayı öğretti. İclal Hanım sağ olsun. Bu Bütüncül Tıp Okulu'nun YouTube videosunu koydum. Amalgamlar ne? Akciğer kanserini ben ameliyat ediyorum Beste Hanım. Amalgam. Çok faydalı. Özellikle onun için yaptığım videoyu seyredin ve hipnoz videosuyla birlikte nöronlarla birleştirdiğinizde çok iyi gelecek. Şeyi söyleyecektim. Evet, probiyotik anne sevgiler, şahane probiyotik ürünleri var. Probiyotik annenin, probiyotik beslenmek isteyenler sayfasını ziyaret etsin. Reklam falan yapmıyorum. Çok güzeldi çünkü sağ olsun. Çok şifalı ürünleri var. Şeyi söyleyecektim Tülin. C vitamini tarihi Evet. değiştirmiş biliyor musun? Şey var ya bu kitap sesli kitapta Storytel'den yürüyüş yaparken dinlemiştim. Neydi? İnsan İngilizcesi neydi? Human. Değil. Bilirsiniz ya. Homo sapiens. Homo sapiens'te İnsan türü. Evet tür. Homo O sapiens'te Hı. ne anlatıyor biliyor musun? Bir tek C vitaminini Thomas Cook İngiltere'den çıkıp Hindistan, Afrika'yı fethetmeye gidecekken gemi işçileri yolda ölüyorlar. Skorbitten, diş eti kanamasından patır patır gemiler Hindistan'a varamıyor. Thomas Cook denilen kişi, hani bu büyük seyahat ajantaları da vardı ya, o Evet. bir gün denk geliyor, yeşil sebze meyveler şey yapıyor, gemiyi alıyor. Evet. Gemi miçolara, çalışanlarına, o kürek çekenlere taze sebze meyve yediriyor. Bir bakıyor daha çok yaşamları uzuyor. Hemen mola yerlerinde taze sebze meyveler almaya başlıyor. Sonra İngilizler Hindistan'ı fethediyorlar. Ve tarihin akışı değişiyor. Lütfen Homo sapiens'i okumayanlar okusun. Canlı gıda insanı Evet. insanı okumayanlar okusun. Okumak et suyu gibidir. Böyle lezzetinizi arttırır kendi hayatınızın. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarını okuyunuz efendim. Çok güzel. O konuda tartışmayı çok seviyorum böyle okuyanlarla. Geçen gün bizim hemşire arkadaşlarla tartıştık. Tülin Hanım konuşsun, Rüya Hanım sussun demiş. Kim demiş? Selam gönderenlerin hepinizi çok seviyorum. Valla amalgamla ilgili şimdi o kadar çok yazı kaçtı ki amalgamı nerede söktürelim demişler. Valla işte o SMART protokolünü uygulayan hekim bulacaklar. Onu da orada söktürecekler tabii. Ben başka bir şey görebiliyor musunuz? Çok yazı kaçtı. C vitamini ne kadar doz alalım Rüyacığım? Yani 1000 gram, 1 gram 1 gram daha hatta yoğun bakımdaki hastalara 2 gram da değil mi? veriyoruz. Yani 2 gram bence de 1 gram günlük 22 yani hiçbir zaman önermiyorum ama bazı yayınlarda okuduğum 22 grama kadar var. Amerika'da Ama öyle tabii bir ki öyle düşün. Yani ben kendim 1 gram Çin'de de alıyorum. yapıyorlarmış ya ama o tabii diş eti kanaması, tuzlu su gargara. Tuzlu su gargara iyidir. Diş eti kanamasına supradin yeterli olur mu gıdaya ek olarak? Yani supradin multivitamin. Yani supradin iyi tabii de C vitamini olarak almanız lazım.
Şimdi onun lipozomal formları var. Onlar daha iyi diyorlar. Yani askorbik asit formundansa lipozomal form alırsanız daha etkili olur. Yani direkt damardan almış gibi deniyor. Bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Amalgam sökümleri de çok riskli. Hani onu güzel yönetmek lazım ve öncesinde sonrasında hani bağlayıcı ajanlar içiriyoruz biz. Daha öncesinde, bir gün öncesinde ve sonrasında da hani o da ayrı bir konu aslında. Amalgam sökümü. Amalgamdan çok müzdarip herkes. Evet, Başka evet. da çok hani çok fazla ağzında amalgam taşıyan insan var ve korkuyorlar gerçekten. Değer. Elma Sus, toplayıp secdede çok rahatlayanlar varmış. sen başka Sustum. gördüğün bir şey var mı? 11 yıl önce amalgam takmışlar, çıkartmışlar ama kalmış, parçası kalmış bir şey olur mu? Yani üzerini kapattılarsa bir sorun olmaz diye düşünüyorum ben. Hani tamamen kapandıysa amalgamın, küçük bir parça kaldıysa çok kafaya takıyorsanız söktürün. Lipozomal C etkili olan yazmışlar zaten oradan arkadaş. Başka bir şey gördünüz mü dişle ilgili? Sevgiler, Ersancığım, Alper'cim, herkes. Secdeyi bildiğiniz secde, yani secde pozisyonuna hafif poponuzu kaldırıyorsunuz. Yani göğüs kafesinizi şöyle ters düzeye 45 derecelik açıya getirmek, secdenin anlatamadım yani, tarifini bilemedim. Secde Geçmiş daha. yapacaksınız arkadaşlar. Secdeyi hani bakın, Google'layın, net. Yani başka birisi üzerinde gösterebilirim. Şimdi daha fazla gösteremiyorum. Dil temizliğine Ee, temizliği demişler. Dil evet, dil temizliği temizliği. şekilde yukarıdan aşağıya yani ittirerek değil de yukarıdan aşağıya şekilde Çekime arkadaş da ne cevap verse dediler. Sustum valla. amalgam. Ben şimdi çok yukarıya kaçmış da şeyler. 11 bir dakika. Arkadaşlar tekrar yazın olmazsa ben yakalayamadım. Başka bir soru var mı? Diş eti çekilmelerini önlemek için ne yapmalı? İşte bak şöyle bir şey. Şimdi bazı hastalar da yani bazı kişiler de şöyle yapıyor. Diş etini fırçalamayı yani dişleri fırçalamayı abartıyorlar. Hani her şeyin abartısı kötü. Sonuçta öyle bir fırçalıyor Denge. ki yani dişte abrazyon dişin yüzeyini böyle yif şeklinde oyuklar artı diş etlerini yok ediyorlar. Yani her şeyde fazlaya kaçmamak lazım diyorum. Evet. Kaydedin diyorlar lütfen. Dinleyecekler herhalde. Kaydedeceğim. Kaydedeceğiz. Soruları Evet. göremem ama soruları bana Başka. sorarsanız mümkün olduğu kadar yardımcı olurum ben de. Çünkü lazer diş eti tedavisinde nasıl sizce? Kendiliğinden düşerse ne Yapılabilir. yapmalı? Ne o? Amalgam dolgu. E, amalgam kendinden düşerse iyi, şanslı, düşmüş kurtulmuş oluyor. Tabii gidecek doktora dolgu yaptırtacak. Oradaki boş kalmasın. Valla diş plağı, gece plağı sadece dişi korumaya yönelik, tedaviye yönelik bir uygulama değil. Gıcırdatma. Diş gıcırdatmanın birçok sebebi var dedim. Bu parazit olabilir. Parazitleri de araştırın. Hani eğer dişlerinde bir sorun yoksa. Hani gıcırdatıyor çünkü çocuklar. Diş gıcırdatıyor parazit olduğu zaman. O yüzden parazit kontrolü şart. Başka bir şey gördüm. Yoğun bakımdaki hastalarınız da kullanabilir. Bunu 1000 kere söyledim. Anestezi uzmanıyla da söyleyeceğiz ama ben açıkçası haftaya birazcık izin alıp tatil yapacağım. O yüzden oğlumun doğum günü olacak. O yüzden yakın zamanda olmayacak ama anestezi profesörü Akdeniz Üniversitesi'nde, abi dedim lütfen yayın yapın diye. Bilmiyorum, yapmadılar. Diğer profesörler neden anlatmıyorlar? Neden söylemiyorlar? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Kaydedeceğim yayını. Tüm nasırlaşmalar, koah, astım hepsi deneyin. Sonra bana yazın. Sevgiler sunuyorum. İcdar Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum. Daha sık mümkün olduğunca yapacağım. Lütfen bir de şunu rica ediyorum. Eski
takipçilerim, ben artık yetişemiyorum. Mümkün değil yetişmem. Çünkü bütün hayatımı bloke ediyor. Ben çalışıyorum da ve çok da yoğun bir tempom var. O yüzden lütfen bilenler, atıyorum nerede satıldığını biliyorsunuz hepiniz eski takipçilerim. Yazın. Kaç kere yapılacak, ne kadar yapalımı soruyorlar. Sayı yok. Bedeninizin izin verdiği kadar bedeninizi dinleyin, videoları izleyin diye. Lütfen tüm takipçilerim, soruları soran, yeni takip etmeye başlayan kişilere evet kistik fibroziste şunlar çok fayda sağlar. Fizyoterapi, fizik tedavi uzmanı fizyoterapistlerin zaten fizyoterapistlerin fizik tedavi programlarını planlayan fizik tedavi uzmanıdır fizyoterapistlerin. Yarın akşam buradan müjdesini vereyim. Doçent Doktor Şule hocamla fibromiyajide nefesi anlatacağız ama fizyoterapist arkadaşların yaptırdıkları hareketlerin fizyoterapistleri yönlendiren kişi tabii ki bunu bilecek. Şule hocam sizlere daha çok cevap verecektir ayrıntılı bir şekilde. Ben bir şey söylemek istiyorum. Burada bir şey sormuşlar da 2 kutu Tabii. antibiyotik kullandık. Ama işte diş doktoru sürekli antibiyotik verip gönderiyormuş. Şimdi aslında baştan bir bahsetmiştim onunla ilgili de. Şöyle bir şey. Şimdi dişin eğer kökünde bir enfeksiyon varsa, iltihap varsa antibiyotik kullanımı sadece oradaki bakterileri yok ediyor ama oradaki oksijenizasyon yeterli olmadığı için dişin içine oksijen de gidemediği için hani anlattım ya o foramen ne kadar dar içeriye girmiyor. O yüzden illaki bir müdahale gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? İşte açıyoruz, kanal tedavisi, oksijen giriyor dışarıdan. Yani içeriye bir hava. Yani oksijenin bağlantısı burada çıkıyor. O yüzden o dişe mutlaka müdahale edilmesi lazım. Öyle ilaçla ben açıkçası biz çok fazla ilaç vermiyoruz. Yani geliyor hasta direkt müdahale ediyoruz. Pek ilaç vermek istemiyorum ben. Hani eğer çok büyük şişlik, lenfadenopati, yani lenf şişliği yoksa vücutta, genel durum iyiyse vermiyoruz. Yani hekiminizi değiştirin o zaman. Öyle diyeceğim. Bir de Sadece şunu da en çok mesela işte 3 gün ya da bir hafta yaptım işte ağrılar falan hani oldu, sızlama oluyor, yanma oluyorlar da. Şu da tabii ki çok önemli. Magnezyum, kalsiyumla kontak çalışan bir molekül. Otomatikman magnezyum eksikliğinde yani eğer ki bu o kadar masum bir alet ki bunu yaptığınızda bir sorun çıkıyorsa çok iyi. Neden? Sisteminizde zaten sorun vardır. D vitamininiz düşüktür, C vitamininiz yoktur, magnezyumunuz yoktur. Bla bla bla. O sorunu çözdürmek için o zaman işte doktorunuza gidin. Dişinizdeyse dişçinize. İşte atıyorum başınızda dönme halen devam ediyorsa, güçlenmediyseniz nöroloğunuza, belki de bir anevrizmanız var, o çıkacak. Yani bu alet kötüleştiremiyor. Akciğerlerle mi ilgili hocam? Leke, akciğerdeki lekelerin hepsini Ramazan Bey'in bir tomografisi var. Ona bir bakın da öncesi sonrası bir ay arayla adamın sağ ciğeri tümden açıldı. Öyle şahane hastalarım var ki bir ay sonra toplarla üçüncüyü üfledi. Ben de inşallah yayın yapmaktan vakit bulursam ben de üçüncüyü üfleyerek çıkartacağım. 3 kaldırmak, 1 kaldırmak, 2 kaldırmak hiçbir dert değil. Önemli olan devamlı antrenmanda olmak. Ne diyoruz? Şeytan azapta, şeytan azapta. O zaman hepinize sevgiler gönderiyorum. Dediğim gibi yolu iyilikten, güzellikten, sevgiden geçen herkes sayfamda buyursun. Başımın üstünde yeri var. Ama hinlik, hainlik, fesatlık, ikirciklilik düşünenler lütfen öte kapıya. Tibetlilerde de var secde duruşu. Aynen İclen Hanımcığım. Öpüyoruz. Başka bir yayında yine sorularınızı biriktirin. Bana da yazabilirler. Hani cevaplayamadıklarımı Evet. yazılarımda cevaplamaya çalışırım Evet ya, ben de. dişle Evet, ilgili Tülin Hanım
yetkili mercidir. Bilmediklerimiz de olursa bize sorduklarınızdan en azından araştırır, olacakları söyleriz. Propolis çok faydalı bir şey. Tüm apiterapi ürünleri faydalı. Ancak tabii ki alerjik bünyeler olabilir. Dediğim gibi hiçbir şeyin çene sıkma, kulak çınlama, her şeyde triflo temizliği şu şekilde açılıyor. Bunu şöyle açıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Ben oğlanın evine gittim. Çıkardım, yıkadım. Şurasındaki küçük Çok iyi oldu bunu gösterdim. Çünkü çok Ha, soruyorlar bunu. evet. Şurasındaki bunları yıkayıp domestoslu suyla bulaşıklığa koydum. Süzüldü. Sonra buradaki şu küçük filtre olsa da olur, olmasa da olur. Öyle bilmem kaç nanometrelik diyorum ya, cılkını çıkarmamak lazım. Yani yapın gari. Bunu bak gari yaptırın bedava. Gördün mü? Bir de Ege köylüsü gibi konuşuyor diyecekler. Ne yapayım? Tireliyim. İzmir Porselen lamina, Porselen ne güzel açılmaması, yani. ağrı yapması, bunları Tülin Hanım'a, Evet. Tülinciğime, benim Tülinime, Seda sorsunlar. Çok öpüyorum. Yorulduk. Kendinize iyi bakın. Kaydediyoruz. Sevgiyle kalın. Güzellikle kalın. Çok güzeldi. Canım benim.